Büyüdü Sahra'nın kalbine, bir çocuk geldi yıldızların ötesinden. Göklerin yorgun kalemi Saint-Exupéry, gülüne aşık o küçük prensle birleşti. Gönül gözüyle bak, Frezya kalbinle doy. Yıldızlar gülsün, gökyüzü sessiz bir uyku. Bir uçak enkazı, bir kağıttan dünya. Gerçekler gizli, görünenin ardındaki rüyada. Merhaba değerli izleyicilerim, hoş geldiniz. Bugün sadece bir edebiyat klasiğini değil, insanlık tarihinin en büyük mucizelerinden birini konuşacağız. Önce bu dev eserin mimarını asil ve tam ismiyle hatırlayalım. Antoine-Marie Jean de Baptiste Roger Comte de Saint-Exupéry. Söylerken bile yoruluyorum ama ona ben kısaca Antoine Saint-Exupéry diye hitap edeceğim. Küçük Prens hakkında bildiğiniz her şeyi bir kenara bırakın ve şu rakamlara önce bir kulak verin. Bu eser bugüne kadar dünya çapında 200 milyondan fazla kopya satarak tüm zamanların en çok satan ilk 5 kitabı arasına girdi. İncil'den sonra dünyanın en çok dile çevrilmiş metni olma unvanını taşıyor bu başyapıt ve 540, bu yıl itibariyle yaklaşık 600'e çıktığı varsayılıyor. Yaklaşık 600 dilde ve lehçede hayat buldu. Düşünün ki ilk yayınlanmasının üzerinden 80 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen tazeliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Bugün hala her yıl dünya genelinde yaklaşık 2 milyon adet yeni basımı yapılıyor ve devam ediyor. Milyonlarca insan da kapış kapış bunu okumaya devam ediyor. Peki bir pilotun Sahra çölüne düşmesiyle başlayan bu hikaye nasıl oldu da bu kadar dünyanın ortak dili haline geldi? Bugün size bu kitabı ve bunu yaratan, ki yaratmak Allah'a mahsustur, bunu oluşturan Saint-Exupéry'nin çalkantılı hayatından ve kitabın içeriğinden bahsederek başlayacağım. Sonra videoya geçeceğiz. Şimdi 1900 ve 1920'li yıllar arasında yaşayan bir yazarımız var. Antoine Saint-Exupéry 1900'de Lyon'da 5 çocuklu aristokrat bir ailenin evladı olarak doğuyor. Altın sarısı saçları olduğu için ailesi ona evde Güneş Kral diye hitap ediyor. Aslında Küçük Prens'in o meşhur sarı saçlarının kaynağı da buradan geliyor arkadaşlar. Antoine daha 4 yaşına gelmeden babasını bir istasyon treninde felç geçirip ölüyor ve orada kaybediyor. Evde bir anda her şey değişiyor. Annesi 5 çocuğuyla tek başına çocuklarını büyütmeye çalışıyor ve ailenin hali yoksullaşmış aristokrat gibi bir yere düşüyor. Çok geçmeden küçük kardeşi Francois, Antoine'ın hem en yakın arkadaşı hem de çok sevdiği kardeşlerinden biri, Birinci Dünya Savaşı yıllarında daha 15 yaşındayken hastalıktan, ki kaynaklara göre romatizmal ateş, kalp iltihabı diye anlatıyorlar, bundan dolayı ölüyor. Sonra yıllar geçiyor. Küçük Prens'in finalindeki hani o eşsiz sessiz gidiş sahnesi var ya, biyografiler bu sahnenin kardeşinin ölümünden iz taşıdığını vurguluyorlar özellikle. Bu arada herkesin bilgisi olsun istiyorum, araştırdığım arşivlerin hepsi geçmiş yıllardaki resmi kayıtlara dayalı olarak anlattığım şeyler.
aramak veya merak ettiğiniz şeyler olursa bunları da paylaşabilirim. Her neyse. Exupéry bir süre sonra gençlik döneminde mimarlık sınavına giriyor. Burada başarısız oluyor. Sonra orduya katılıyor. Orduya girdiği askerlik dönemi geldiğinde 1921 yıllarında askerlik vakti gelince orduya katılıyor. Ve orada tamam diyor. Orduda pilotluk eğitimini alıyor. Ancak 1923'te Le Bourget'de ilk büyük uçak kazasını yapıyor ve kafatası çatlıyor. Ailesinin baskısıyla ordudan ayrılıyor. Bir süre sivil hayatta tutunmaya çalışıyor. Zürer firmasında kamyon satıcılığı yapıyor, icra memuru olarak kapı kapı dolaşıyor ama ruhu daralıyor. Kendisinin yere ait olmadığını her seferinde hissediyor. 1926'da nihayet posta pilotu olarak gökyüzüne dönüyor. 1927'de Sahra Çölü'nde Cape Juby denilen yer, Tarfaya bölgesi, onun üssünün bulunduğu yerde yönetici olarak işe başlıyor. Burada düşen pilotları kurtarmak için yerel kabilelerle diplomatik pazarlıklar yapıyor. Çölde küçücük bir kulübede yapayalnız yaşıyor. Küçük Prens'teki o uçsuz bucaksız yalnızlık hissi işte o çöl gecelerinde yıldızları izlerken zihnine kazınıyor. Aslında o dönemler bu çalıştığı zamanlardaki gerçekteki yaşanmışları kitaba taşıdığı hali. Sonra 1929'da Arjantin'de gece uçuşlarını başlatmak için gönderiliyor. Orada hayatının fırtınası olan Consuelo Sansin ile tanışıyor. Antoine ona uçuş sırasında havada evlenme teklifi ediyor. Eğer beni öpmezsen uçağı aşağı çakarım diyecek kadar çılgın bir aşık. Saint-Exupéry'nin eşi Consuelo aslında kitapta geçen Gül arkadaşlar. Saint-Exupéry'nin eşi Consuelo, El Salvador doğumlu, sanatçı ve yazar bir kadın. Bu kadın biraz hasta, astımı var, sağlık sorunları var, biraz problemli bir karakter. 1931'de Buenos Aires'te evleniyorlar. Bu evlilik bildiğiniz romantik masallardaki gibi bir evlilik değil. İnişli, çıkışlı, tutkulu, kıskançlıkların ve ayrılıkların eksik olmadığı bir birliktelik yaşıyorlar. Yani birbirlerini çok seviyorlar ama kolay da değiller. Consuelo daha önce 2 kez evlenmiş, fırtınalı, çılgın ve çok sanatsal bir kadın. Ayrıca gerçek hayattaki astım hastalığı da kitapta geçen o Gül'ün ta kendisi, bahsettiğim gibi. Okuyanlar bilir, okumayanlar da biraz sonra videoda görecekler. Bu Gül kitabın gerçekten ana karakterlerinden biri oluyor, Consuelo'nun. Saint-Exupéry'nin eşi. Neyse, Gülümüz çok nadir, kırılgan, öksürür, cam fanusta yaşar, korunmak ister sürekli. Yazarı hem büyülüyor hem de çileden çıkartıyor. Antoine onu defalarca aldatmış. O da Antoine'ı terk etmiş ama birbirlerinden asla kopamamışlar. Gerçek hayattaki olan yaşamları kitaba yansıyor. Kitaptaki Gülüm için harcadığım zamandır ona bu kadar önemli kılan cümlesi bu sancılı evliliğin özetidir aslında arkadaşlar. 1935 yılında Antoine Saint-Exupéry büyük bir borç batağına giriyor. Paris-Saigon arası hız rekorunu kırana verilecek olan 150.000 frank ödül onun tüm borçlarını kapatıp uçmaya devam edebilmesi için tek şansı oluyor. Arşivlere göre 30 Aralık 1935'te Saint-Exupéry ve seyir seferci teknisyen arkadaşı Andrea Prévost, ki bunda emin değilim, çok araştırdım ama kimi yerlerde tek başına uçtuğu, kimi yerlerde seyir sefercisiyle uçtuğu söyleniyor ama kayıtlarda hiçbir zaman çöle düşenin 2 kişi olduğu bulamadım. Bazı yerlerde de işte seyir sefercisi Andrea Prévost'la uçtuğu söyleniyor. Neyse. Rekor kırmak için deneme yaparlarken uçakları Sahra'nın, Libya çölünün en kasvetli bölgesine düşüyor ve çakılıyor oraya. Yanlarında birkaç elma, biraz üzüm, bir termos kahve ve bir kasa beyaz şarap bulunuyor. Çölde 4 gün susuzluktan dolayı dudakları çatlayıp halüsinasyonlar başladığında
beyaz şarap onları daha da susatıyor. Ama hayatta tutan tek sıvı da o oluyor. 4. günün sonunda kumların üzerinde sarı saçlı bir çocuk göründüğünü ve onunla çizimler üzerinden konuştuğunu not ediyor. İşte Küçük Prens kitabının temelleri de tam burada atılıyor. Küçük Prens'te pilotun çölde yalnız kalması aslında bir uydurma değil. Saint-Exupéry'nin bedeninde yaşadığı bir şeyin edebiyata dönüşmüş hali olarak yıllar sonra karşımıza çıkıyor. Onları kurtaran Bedevi onlara hayat suyu yerine önce sindirimi kolaylaştıran bir deve sütü ile unlu bir karışım veriyor. Sonra sularını veriyor ve onları bu çölden kurtarıyor. Sonra Fransa'ya dönüyorlar. Burada bir kahraman gibi karşılanıyorlar. Ancak Saint-Exupéry'nin kazandığı itibar borçlarını kapatmaya yetmiyor. 1937'de Berlin ve Moskova'yı ziyaret ediyor. Nazilerin yükselişini, bireylerin makineleşmesini izliyor. Dünyayı kökleriyle sarıp patlatacak olan o baobab ağaçları metaforu işte tam bu dönemde gördüğümüz o faşizm tohumlarıyla zihninde şekilleniyor. 1938'de Guatemala'da bir kaza daha yapıyor. Bu kaza öncekilerden çok daha ağır. 8 kafatası çatlağı, paramparça bir çene ve omuzlar, günlerce komada kalıyor. Doktorlar ona yürüyen bir enkazsın diyorlar ama o 1939'da savaş patlak verdiğinde 40 yaşında ve bu parçalanmış vücuduyla eski aristokrat torpillerinin de desteğini alarak keşif pilotu olarak orduya yeniden girmeyi başarıyor. Nazilerin işgaliyle Fransa düşüyor. Antoine hem Naziler hem de De Gaulle yanlıları tarafından dışlanınca New York'a sürgüne gidiyor. Long Island'daki 22 odalı soğuk ve köhne Bevin House malikanesine kapanıyor. İngilizce öğrenmeyi reddediyor. Yemeklerden nefret ediyor. Ve derin bir depresyon içinde sadece kahve ve sigara içerek yazıyor. İlk taslağı 1000 sayfanın üzerinde olan, içinde vejeteryan tartışmalarından tutun da ağır siyasi nutuklara kadar her şeyin bulunduğu metni mükemmellik bir şey eklemek değil, ondan her şeyi çıkarmaktır diyerek o koskoca 1000 sayfayı resmen buduyor. O devasa kütleden 90 küsür sayfalık bu dünyanın en çok satan kitabını çıkarıyor. Burada az bilinen ama çok güzel bir detay var. Taslak sayfalar New York'a dair izler varmış. Yani hikayenin bir yerlerinde Rockefeller Center gibi referanslar geçecekmiş. Sonra bunları özellikle çıkarıp daha evrensel yapmış. Smithsonian'ın bunu yazıyor. Taslaklarda New York izleri var ama basılan kitapta yok diyor. Ve daha da acayibi, kitabı elde kalan en önemli doğum belgesi dediğimiz el yazması taslağı bugün New York'ta Morgan Library'de duruyor. Arşivlerine ulaştım. Videonun içerisinde zaman zaman kendi yaptığı orijinal resimleri de göreceksiniz. Onları da ekledim. Bu yaptığı sayfalar, çizdiği o görseller ve yazdıkları incecik soğan zarı gibi bir kağıt üstünde çizilmişler. Silmeler, düzeltmeler vesaire var. Yani yazarın zihnini canlı canlı görüyorsunuz arkadaşlar. Saint-Exupéry Amerika'dan ayrılmadan önce el yazmasını ve çizimlerini bir gazeteci arkadaşa veriyor. Sonra bu materyaller yıllar sonra Morgan Library'ye geçiyor. Kitap 1943'te New York'ta basılıyor ama Fransa'daki işbirlikçi Vichy hükümeti yazarla olan husumeti yüzünden kitabın yayınlanmasını yasaklıyor ve ilk sadece Amerika'da basılıyor. Daha sonra Fransa'da basımı yapılıyor. Her neyse, sonra halkım acı çekerken ben New York'ta güven içinde oturamam düşüncesiyle 1944'te tekrar orduya dönüyor. 31 Temmuz'da silahsız keşif uçağıyla havalanıyor ve Akdeniz üzerinde kayboluyor. Tıpkı Küçük Prens gibi vücudunu yeryüzünde bırakıp yıldızlara dönüyor arkadaşlar. 1988'de bir balıkçının ağına takılan Antoine ve Consuelo yazılı gümüş bileklik denizin dibindeki yerini işaret ediyor.
1944 yılından 1998'e kadar cesedini hiçbir şekilde bulamıyorlar ve aradan yıllar geçtikten sonra bir balıkçı ağına künyenin takılmasıyla yeri tespit ediliyor. Sonra 2008'de de eski Nazi pilotu Horst Rippert onu ben vurdum, eğer o olduğunu bilseydim ateş etmezdim itirafıyla aslında bu hüzünlü hikayenin son noktasını da koyuyor. En son 2024'te kitaba dair çok nadir bir daktilo taslağı, üzerinde el yazmalarının olduğu, düzeltmelerin olduğu bir taslağın satışa çıkarıldığı haberi oldu. Bu tür taslaklar aslında yazarın cümleleri nasıl evirip çevirdiğini gösterdiği için müthiş kıymetli. Reuters bu taslağın meşhur cümlenin en erken yazılı hallerinden birini içerdiğini ve dünyada çok az kopyası olduğunu anlatıyor. Gelelim Küçük Prens neden bu kadar bir dünya fenomeni oldu arkadaşlar? Öncelikle iki farklı dünyayı aynı anda vuruyor. Bu kitabın en büyük sırrı okuyucunun yaşına göre şekil değiştirmesidir. Çocuklar okuduğunda gezegenler arası bir macera, bir tilkiyle dostluk, bir çiçekle aşk hikayesi görüyor. Ancak bizim gibi bir yetişkin okuduğunda kaybettiği masumiyetini, boşa harcadığı zamanı, unuttuğu hayallerini ve büyüklerin o saçma dünyasını görüyorlar kitapta. Her yaşta insana sen aslında kimdin sorusunu sorduruyor bu kitap. İkincisi, damıtılmış bilgelik var kitapta. Yani düşünsenize 1000 sayfadan süzülerek 90 küsür sayfaya evrilmiş bir kitap okuyorsunuz. Daha önce konuştuğumuz o detay burada aslında kilit rol oynuyor. Antoine o 1000 sayfa boyunca karmaşık felsefelerle anlatamadığı her şeyi o devasa metni bir çöpe atıyor ve 90 sayfaya indirgeyerek her şeyi aslında anlatmayı başarıyor. Cümleler o kadar saf ve yoğun ki içinde tek bir gereksiz kelime bile bırakmıyor. Asıl olan gözde görülmeyendir gibi bir cümleyi 1000 sayfalık bir romanda söyleseydi eğer o kadar etkili olmazdı. O karmaşıklığı basitliğe feda ediyor. Kitabın 1943'te yani insanlığın 2. Dünya Savaşı ile birbirini en vahşi şekilde katlettiği o dönemde Nazi karanlığının dünyayı sardığı yıl basılıyor. İnsanlar zor durumda, barut kokusundan boğulurken, savaşın içerisinde mahvolurken Antoine çıkıp bir çiçeğe emek vermek, sorumluluk almak, gönül gözüyle bakmaktan bahsediyor. Dünya nefretle doluyken o sevgi ve nezaket üzerine bir manifestoyu yayınlıyor. Bu zıtlık kitabı bir sığınak haline getiriyor insanlarda. O dönemdeki bu karmaşanın içerisinde bu kadar umut dolu bir kitap aslında kitabın bir anda yükselmesinin sebeplerinden en büyük etken oluyor. Kitabı hazırlarken Antoine profesyonel bir ressamla çalışmıyor arkadaşlar. Çalışmayı da reddediyor. Kendi sulu boya çizimlerini kullanıyor çünkü o çizimler teknik olacak ve mükemmel değil ama gerçek olacak. Kendi yaptığı şeyler o anda, o çöle düştüğü dönemdeki yaşadığı şeyleri ne hissediyorsa bir parmak izi gibi onun ruh halini yansıttığından dolayı bu amatör ama samimi ruhu kitabın kendi dünyası içerisinde yaşatmayı ve hissettirmeyi en doğru olan şey buluyor. Kitapta Fransız kültürüne veya belirli bir dine ait hiçbir kısıtlama göremezsiniz. Bir gül her dilde sevgili, bir tilki her kültürde evcilleştirilmeyi bekleyen bir dosttur. Bir baobab her toplumda zamanında temizlenmezse her şeyi yok edecek olan kötülüktür. Bu evrensellik kitabın Japonya'dan Brezilya'ya kadar her kalpte aynı yankıyı bulmasını sağlıyor. Küçük Prens hikayenin sonunda vücudunu bırakıp gidiyor. Bu bir ölüm mü yoksa kendi yıldızına bir dönüş mü? Bu belirsizlik ve yazarın kitabın yayımlanmasından bir yıl sonra Küçük Prens gibi gizemli bir şekilde Akdeniz üzerinde kaybolması da eseri bir efsaneye dönüştürüyor. Okuyucu Küçük Prens'i ararken aslında Saint-Exupéry'yi, onu ararken de kendi içindeki çocuğu arıyor.
Kitabımıza başlamadan önce size şunu sormak istiyorum. Okuduysanız eğer, siz kitabı Küçük Prens'i ilk okuduğunuzda kaç yaşındaydınız ve o zaman mı yoksa bugün mü size daha anlamlı geliyor? Yanıtlarınızı bekliyorum. Yorumlarda buluşalım ve şimdiden iyi seyirler, iyi dinlemeler diliyorum. Görüşmek üzere. Sayın Antoine de Saint-Exupéry. Merhaba, Merhaba Sayın Mercier. programımıza hoş geldiniz. Sizi stüdyomuzda ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Hoş bulduk sevgili Jacqueline Mercier. Ben de programınıza katıldığım için sevinç ve mutluluk yaşıyorum. Ben yeterince konuştuğumu düşünüyorum. Anlatma sırası sizde. Yaşadıklarınız nasıl kitaplaştı? Bu satırları kimin için yazdınız? 1942 yılında bu kitaba ithaf yazısını kaleme alırken Fransa savaş içindeydi. Ve sözcüklerimi, satırlarımı, sayfalarımı, anlattıklarımı Léon Berthe adamış ve şunları yazmıştım. Bu kitabı bir büyüye adadığım için çocuklardan özür diliyorum. Ciddi bir özrüm var. Bu kitabı adadığım büyük, benim dünyadaki en iyi dostum. Bir özrüm daha var. Ve bu büyük her şeyi görebiliyor, anlayabiliyor. Çocuklar için yazılmış kitapları bile. Üçüncü özrüm de şu. Bu büyük şu anda Fransa'da yaşıyor, aç ve üşümekte. Avutulmaya çok ihtiyacı var. Bu özürlerim çocuklar için yeterli olmayacaksa, o zaman bırakın bu kitabı büyümeden önceki çocukluğuna armağan edeyim. Büyüklerin hepsi çocuktular bir zamanlar. Ama içlerinden çok azı bunu hatırlamakta. Şimdi izin verirseniz, adamımı şöyle düzelteyim. Küçük bir çocuk olduğu zamanki Léon Berthe. Peki siz hatırlıyor musunuz çocuk olduğunuz zaman? O günlerde neler yaptığınızı? Elbette hatırlıyorum. 6 yaşındayken bir keresinde balta girmemiş bir ormanı anlatan Yaşanmış Hikayeler adlı kitapta müthiş bir resim görmüştüm. Vahşi bir hayvanı yutan boğa yılanını gösteriyordu. Koca yılan bütün bedeniyle hayvanı sarmalamıştı. Kurbanının sadece başıyla kuyruğu dışarıda kalmıştı. Boğa yılanı onu yutmak için ağzını kocaman açmıştı. O resim sizi çok korkutmuş olmalı. Korkutmaktan çok beni şaşkına çevirmişti. Okumayı küçük yaşlarda sökmüştüm. Kitaptaki açıklamaları okuyunca şaşkınlığım daha da arttı. Şöyle yazıyordu. Boğa yılanları avlarını olduğu gibi hiç çiğnemeden yutarlar. Sonra da hiç kımıldayamazlar. Yediklerini sindirebilmek için 6 ay boyunca uyurlar. İşte böyle. Çocuk aklınızda kim bilir nasıl etkilenmişsinizdir. İçinizde kim bilir nasıl fırtınalar kopmuştur. Daha sonra ormanda yaşanan maceraları çok düşündüm ve renkli kalemlerle ilk resmimi çizmeyi başardım. Evet, o çizimi kitabınızda da görüyoruz. İşte bu. Boğa yılanı kocaman bir hayvanı bütünüyle yutmuş dinleniyor. Yılan olduğu başıyla kuyruğundan anlaşılıyor sadece. Şaheserimi hemen büyüklere gösterdim ve ardından sordum. Nasıl, korktunuz mu? Niye korkalım ki dediler. Bir şapkadan kim korkar? Benziyor ama... İyi ama benim resmim şapka değildi ki. Bir fili sindirmeye çalışan bir boğa yılanı çizmiştim. Baktım anlamıyorlar, ben de onlar için boğa yılanının içini de gösteren bir resim çizdim. Güzel görünüyor doğrusu. Bunu da gördükten sonra büyükler bana açık ya da kapalı boğa yılanları çizmeyi bir yana bırakmamı, onun yerine daha çok tarih, coğrafya, hesaplama ve dil bilgisiyle ilgilenmemi öğütlediler. Peki siz ne yaptınız? Ben de daha 6 yaşındayken o görkemli ressamlık mesleğimi terk ettim. Çok yazık. Çizdiklerimde yaşadığım başarısızlık cesaretimi kırmıştı. Büyükler hiçbir şeyi kendi başlarına anlayamazlar zaten. Ama onlar anlasınlar diye çocukların tekrar tekrar onlara açıklamalarda bulunmaları ne kadar yorucudur bir bilseniz. Bir daha hiç çizmediniz mi peki? Ben de başka bir meslek seçmek zorunda kaldım ve pilot olmayı öğrendim. Dünyanın hemen hemen her yerine uçtum. Doğrusu coğrafya bilgisi benim çok işime yaradı. Artık bir bakışta Çin'le Arizona'yı birbirlerinden kolayca ayırt edebiliyorum.
Yolumu geceleri bile kolayca bulabiliyorum. Anlıyorum. Hayatım boyunca birçok ciddi insanla tanıştım. Birçok büyükle birlikte yaşadım. Onları yakından tanıdım. Ama düşüncelerim hiç değişmedi. Peki karşınıza sizi anlayan hiç kimse çıkmadı mı? Ne zaman bana birazcık aklı başında görünen bir büyüye rastlasam, hep yanımda taşıdığım resimlerle onu sınamaya çalıştım. Gerçekten anlayışlı biri mi diye öğrenmek istedim. Ama çizimimi görünce hepsi bana, "Evet, işte güzel bir şapka." diye cevap verdiler. Ben de onlara ne boğa yılanlarını, ne balta girmemiş ormanları, ne de yıldızları anlattım. Değerlerini anladığım için onlara bridge oyunundan, golften, siyasetten, kravatlardan söz açtım. Ve o büyük, kendi gibi aklı başında biriyle tanıştığı için çok mutlu oldu. Hayatınız hep böyle mi geçti sayın yazar? Hiç kimseyle gerçekten konuşmadan, yıllarca tek başına yaşadım. Ta ki 6 yıl önce Sahra Çölü'ndeki uçuşuma kadar. Ne oluyor şimdi? Hayır, hayır, hayır. Hiç sırası değil. Hiç sırası değil. Yapma bunu bana, yapma. Yüksel. Hadi yüksel. Koskoca Sahra Çölü'nün üzerindeydiniz. Ne yaptınız peki? Anlaşılan motorda bir şeyler kırılmıştı. Bir planör gibi yavaşça, telaşlanmamaya çalışarak kumların üzerine inmeyi başardım. Uçağımda ne bir teknisyen ne de bir yolcu vardı. O yüzden motorumu tek başıma onarmak bana düşüyordu. Ama bu iş çok zorlu görünüyordu. Bu benim için bir ölüm kalım meselesiydi. Üstelik yanında ancak bir hafta yetecek kadar su vardı. İnsanların yaşadığı yerlerden kilometrelerce uzaktaydım. Gemisi batmış, okyanusun ortasında bir salın üzerinde kala kalmış bir adamdan daha yalnızdım. Ne yapacağımı bilemeden uçağın altına, kumların üzerine uzandım. Kaygılıydım, çok yorgundum, uyuyakalmışım. Bana bir koyun çiz lütfen. Efendim? Bana bir koyun çiz. Yıldırım çarpmış gibi ayağa fırladım. Gün ağarmıştı. Dikkatlice ona baktım. Karşımda tüm ciddiyetiyle beni süzen, olağan dışı görünüşüyle küçük bir genç adam duruyordu. Daha sonra kitabımda da gördüğünüz gibi çizmeyi başarabildiğim hayalimdeki en iyi portresi bu. Görüyorsunuz, üzerinde etekleri yerleri süpüren çimen yeşili bir kaftan var. Kaftanın astarı, kol ağızları, yakası kiremit kırmızısı. Boyu dizlerine kadar gelen çizmeler giymiş. Omuzlarında kulp gibi görünen, üzerinde tek bir sarı yıldızın parıldadığı apoletler duruyor. Sol elinde ucunu yere dayadığı, tutma kısmı korunaklı, gümüş rengi parlak bir kılıç tutuyor. Belindeki kuşak aynı saçları gibi altın sarısı. O küçük bir prens. O küçük prens. Resmim elbette modelinden daha az sevimli oldu. Bu benim suçum değil, biliyorsunuz. Daha 6 yaşındayken büyükler beni ressamlık mesleğinden soğutmuşlardı. O yüzden resim çizme konusunda hiçbir şeyi öğrenememiştim. Sadece kapalı ya da açık boğa yılanı çizebiliyordum. Gözlerim fal taşı gibi açılmış, aniden karşıma çıkan bu çocuğa bakıyordum. İnsanların oturduğu yerlerden kilometrelerce uzaktaydım. Ama o, benim küçük adamım, ne kaybolmuş gibiydi, ne de açlıktan, susuzluktan ya da korkudan ölüyormuşa benziyordu. Bana bir koyun çiz lütfen. Efendim? Bana bir koyun çiz. Senin ne işin var buralarda? Gizem ne kadar etkileyici olursa olsun, ona boyun eğmekten başka bir şey gelmiyordu elimden. Başkalarına saçma gelecek biliyorum ama insanların oturduğu yerlerden kilometrelerce uzakta ölümle burun burunayken cebimden bir sayfa kağıt ve dolma kalemimi çıkardım. Ama birden aklıma sadece tarih, coğrafya, hesaplama ve dil bilgisi öğrendiğim geldi. Resim çizmesini bilmiyorum. Olsun. Bana bir koyun çiz. Nasıl istersen. Ama bak, göreceksin, senin istediğin gibi olmayacak. Madem yine de o kadar çok istiyorsun, ben ancak bunu çizebiliyorum. Biraz bekle,
Çabucak bitireceğim. Sonra da sana göstereceğim. Tamam mı? Bitiyor zaten. Tamam, oldu. Al bak bakalım. Hayır, ben boğa yılanının içindeki fili istemiyorum. Hem biliyor musun, boğa yılanı çok tehlikelidir. Fil de çok yer tutar. Benim orası çok küçük. Bana bir koyun gerekiyor. Bana bir koyun çiz. Sen bilirsin. Nasıl olacak bilemiyorum ama sana bir koyun çizeyim o zaman. Burasını nasıl yapacaktım? Şöyle burnu, kulaklarını, kuyruğunu da çizdim mi tamam. İşte oluyor sanırım. Bitirdim sonunda. Bak bakalım nasıl olmuş? Hayır, bu koyun şimdiden hastalıklı görünüyor. Bana başka bir tane yap. Hastalıklı mı görünüyor? Hı hı. Anlamıyorum neden hastalıklı görünsün ki? Peki tamam. O zaman senin için bir tane daha çizeyim. Ama yine biraz bekleyeceksin. Heh. Bakalım bu defa nasıl görünecek? Biraz farklı olsun istiyorum. Şöyle yapacağım. Evet. Şuralarını da tamamladım mı birazdan bitecek. Heh. Tamam. Bu nasıl olmuş? Baksana ne çizmişsin. Bu bir koyun değil ki. Bu bir koç. Boynuzları var. Biliyor musun ben elimden geleni yapıyorum. En iyisini çizmeye çalışıyorum. Bak şimdi yeniden deneyeceğim tamam mı? Şöyle anladın mı bu sefer? Boynuzları olmayacak. Koyun gibi koyun olacak. Şöyle kuyruğu da birazcık daha büyük olacak. Tüyleri de şöyle olacak. Bitirdim. Bakalım bunu nasıl bulacaksın? Bu da çok yaşlı oldu ama. Ben uzun süre yaşayacak bir koyun istiyorum. Pekala. Son defa bir tane daha çizeceğim ama bu son. Biliyor musun benim yapacak pek çok işim var. Yine de çiziyorum. Al bakalım. Bu senin için. Bu sefer nasıl yapacağımı biliyorum. Bu defa daha çabuk bitecek işimiz. Şunları da ekledim mi? Tamam. Böyle. Oldu işte. Ne diyorsun? Bakayım. Gördüğün gibi bu bir ahşap kasa. İçinde de senin istediğin koyun var. Koyun rahat nefes alabilsin diye kasaya delikler de açtım. İşte bu. Bu tam benim istediğim gibi olmuş. Ne dersin? Bu koyun çok ot yer mi? Beğendiğine çok sevindim. Neden çok ot yer mi diye soruyorsun? Çünkü benim orası çok küçük de. Olsun. Ben zaten sana çok küçük bir koyun verdim. Oradaki otlar yetecektir. Sen hiç merak etme. Çok çok güzel oldu. Bak görüyor musun? İçeride uyumuş bile. Evet, bu koyun o kadar da büyük değilmiş. İşte Küçük Prens'le tanışmamız böyle oldu. Onun nereden geldiğini anlayabilmek için günlerimi harcadım. Çok zorlandım. Küçük Prens bana durmadan sorular soruyordu. Ama benim sorduklarımı sürekli duymazdan geliyordu. Gün içinde yaptığımız rastgele konuşmalardan, parça parça yakaladığım ipuçlarından yavaş yavaş durumunu anlamaya başlamıştım. Uçağımı ilk gördüğünde hemen sormuştu. Hey, bu şey de ne böyle? O bir şey değil, o uçabiliyor. O bir uçak. O benim uçağım. Nasıl yani? Sen de buraya gökten düştün. Evet. Bu çok garip. O zaman sen de gökyüzünden geliyorsun. Hangi gezegendensin? Anlaşıldı. Demek ki sen başka bir gezegenden geliyorsun. Bu şeye bakılırsa bununla sen pek uzaklardan gelmiş olamazsın. Neyse, şimdi benim koyunumla ilgilenmem gerekiyor. Çok yalnız kaldı. Sayın dinleyenler, burası Radio France Paris. Ben Jacqueline Mercier. Parantez devam ediyor. Bu programımızda konuğumuz Küçük Prens'in yazarı Antoine de Saint-Exupéry.
Kendisi programımızın bu bölümünde kendisini, çocukluğunu, bu kitabın nasıl doğduğunu, Sahra Çölü'nde yaşadıklarını ve Küçük Prens'le nasıl karşılaştıklarını anlattı. O uçsuz bucaksız çölde neler yaşayacağıma tahmin bile edemiyordum. Bir yandan canım burnumda uçağımın onarımıyla uğraşırken, bir yandan da sevimli ve gizemli dostum Küçük Prens'in sırlarını çözebilmek için çaba gösteriyordum. Ama o benim sorularıma hiç aldırmıyordu. Anlatacaklarınızı, Küçük Prens'le yaşadıklarınızı, onun macerasını sabırsızlıkla dinlemeyi bekliyoruz sayın yazar. Demek ki sen başka bir gezegenden geliyorsun. Bu şeye bakılırsa sen bununla pek uzaktan gelmiş olamazsın. Şimdi izin verirsen koyunumla ilgilenmek istiyorum. Onun keyfi yerinde. Hadi gel, şimdi seninle gezegenleri konuşalım. Ne dersin? Olur. Zaten koyunum yuvasında rahatça uyuyor bak. Neleri konuşacağız? Nereden geldiğini, senin orasının neresi olduğunu, koyununu nereye götürmek istediğini. İyi ki onun için bana sağlam bir kasa verdin. Evde geceleri çok işime yarayacak. Ne demek, rica ederim. Çok iyi oldu değil mi? Bak ne diyeceğim. Benimle iyi geçinirsen sana gündüzleri onu bağlayabilmen için bir de ip veririm. Ha, bir de kazık. Ne diyorsunuz siz? Onu bağlamaktan mı söz ediyorsunuz? Ne garip bir düşünce bu. İyi de onu bağlamazsan oraya buraya kaçar, kaybolur sonra. Nereye gideceğini sanıyorsunuz ki? Herhangi bir yere, neresi olursa alır başını gider. Hiçbir şeycik olmaz. Benim orası öyle küçük ki alıp başını çok uzağa gidemez. Senin orası ne kadar büyük peki? Buradakiler içinde oturuyorlar ya, işte o kadar büyük. Bir ev kadar mı büyük demek istiyorsun? Evet, bahçesiyle birlikte. Sana birazcık buraları anlatmamı ister misin? Dünyayı, gökyüzünü, uzakları. Ben bir şeyler biliyorum ama bir de sizden dinlesem hiç fena olmaz. Biz gezegenimize dünya demişiz. Bizim dışımızda kiminin adını bildiğin, bazısı dünyadan daha büyük, bazısı daha küçük, Mars, Venüs, Jüpiter gibi gezegenler var. Bir de sadece teleskopla görülebilecek kadar küçük yüzlerce gezegen. Onların adı yok mu peki? O kadar çokmuşlar ki bunlardan birini keşfeden her astronom ona bir isim koymak yerine bir sayı vermiş. Mesela asteroid 325 demiş. Ya, benim oraya da mı sayı vermişler? Yerini anlattığın kadarıyla senin orasını bir keresinde 1909 yılında bir Türk astronom gözlemlemiş. Sayı da vermiş mi? Buluşunu anlatmak için uluslararası bir astronomi kongresine katılmış. Güçlü ve ayrıntılı bir sunum yapmış. Ama üzerindeki giysiler nedeniyle onu dikkate almamışlar ve ona inanmamışlar. Olur mu öyle şey? Büyükler böyledirler işte. Peki sayı? Olduğu yere bir sayı vermiş mi? Anlatıyorum. Aradan zaman geçmiş. 1920'li yıllara gelinmiş. Ülkesinin başına geçen bir Türk yönetici, halkının Avrupalılar gibi giyinmesini isteyince işler değişmiş. O zaman astronom Avrupalılar gibi mi giyinmiş? Evet, yıllar sonra sunumunu bir kez daha yapmak için kongreye geldiğinde, senin de söylediğin gibi astronomun üzerinde çok şık bir giysi varmış. Bu defa ona inanmışlar mı peki? Evet, bu defa onu dikkate almışlar, dinlemişler ve inanmışlar. Büyükler böyledirler işte. Benim yerimin numarası neymiş peki? Asteroid B612. Efendim? Asteroid B612. Ya, demek benim orasının adı asteroid B612'ymiş. Benim sana şimdiye kadar anlattıklarım. Senin oraya Asteroid B612 adını vermeleri hep o büyüklerin işi. Çünkü büyükler görünüşe ve rakamlara bayılırlar. Anlıyorum. Büyüklerle konuşurken onlara yeni edindiğiniz bir dostunuzu anlatmaya başladığınızda size hiçbir zaman sesinin tonu nasıl, hangi oyunları seviyor, kelebek koleksiyonu yapıyor mu diye sormazlar. Onlar başka şeyleri merak ederler. Kaç yaşında, kaç kardeşi var, kaç kilo geliyor,
babası kaç para kazanıyor diye sorarlar. Sadece bunları öğrenmek isterler. Büyüklere üzerinde güvercinlerin uçuştuğu, pencerelerinde sardunyaların açtığı, pembe tuğlalı güzel bir ev gördüm dediğinizde bu evi hayal bile edemezler. 100.000 franklık bir ev gördüm dediğinizde ise hemen çığırışmaya başlarlar. Ay ne güzel ne güzel. Anlıyorum. Önce onlara Küçük Prens'in var olduğuna kanıt mı istiyorsunuz diye sorsam, sonra çünkü o hayran olunacak sevimli biri, gülmesini biliyor ve bir koyunu olmasını istiyor. Eğer birisi bir koyunu olmasını istiyorsa bu onun gerçekten var olduğunu, yaşadığını gösterir desem, hemen omuz silkerler ve bana çocukmuşum gibi davranmaya başlarlar. Ama onlara onun geldiği gezegen asteroid B612'ymiş biliyor musunuz desem bana inanırlar ve tek bir soru sorma gereği bile duymazlar. Büyükleri anlamak ne kadar zormuş. Büyükler böyledirler işte. Onlara kızmamak, gücenmemek gerekir. Çocuklar bu büyük insanlara çok anlayışlı olmalılar bence. Anlatırken bile duygulandırdınız Sayın Saint-Exupéry. Küçük Prens'i tanıdıkça sanırım sevginiz daha da arttı. Bilemezsiniz. Hem de nasıl. Bizim gibi hayatı gerçekten anlayanlar, bilenler, büyüklerin yaptıkları bu numaraları pek yutmaz. Ama elden ne gelir? Bu hikayeyi aslında bir peri masalına girer gibi anlatmaya başlayabilseydim keşke. Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar kendisinden birazcık daha büyük bir gezegende küçük bir prens yaşarmış. Ve bu prensin bir dosta ihtiyacı varmış. Sanırım böylese hayatı anlayanlar için daha gerçekçi olurdu. Kitabımın hafife alınarak okunması hiç hoşuma gitmez doğrusu. Yaşadıklarımı paylaşırken yeterince acı çekiyorum zaten. Dostumun koyununu alıp gitmesinin üzerinden tam 6 yıl geçti. Olup bitenleri burada yeniden dile getirmeye çalışmam, unutulmamasını istediğim için. Bir dostun unutulması çok hüzün vericidir. Herkesin bir dostu yoktur. Sadece sayılarla ilgilenen büyükler gibi olmak istemiyordum. İşte o yüzden yeniden kendime bir kutu boya kalemi ve kurşun kalemler aldım. 6 yaşındayken açık ya da kapalı boğa yılanlarından başka bir şey çizemeyen, benim yaşımdaki birinin yeniden resim yapmaya kalkışması, bunu yapmaya cesaret etmesi ne kadar zor oldu bir bilseniz. Elimden geldiğince ona benzeyen portreler çizmeye çalıştım. Tam anlamıyla başardığımdan emin değildim. Birisi ona azıcık benzerken öteki hiç benzemiyordu. Hele boyu konusunda hep yanılıyordum. Resimlerinde Küçük Prens ya çok uzun görünüyordu ya da çok kısa. Giydiklerinin rengi konusunda sürekli kararsızdım. Öyle ya da böyle yine de durmadan çiziyordum. Elimden geleni ardıma koymuyor, deniyordum. Bazı önemli ayrıntılar konusunda kendimi yanıltıyor olabilirim ama bunun için beni bağışlamanız gerekiyor. Dostum bana hiçbir konuda yardımcı olmadı. Belki beni de kendi gibi sanıyordu. Ama ne yazık ki ben onun gibi kasaların içindeki koyunları görmeyi beceremiyordum. Belki ben de biraz öteki büyükler gibiyim. Yaşlanmış olmalıyım. Koyunların fidanları yedikleri doğru mu? Evet, doğru. Çok memnun oldum. Öyleyse koyunlar baobab ağaçlarını da yerler. İyi de baobab ağaçları çok büyük olurlar. Bir fil sürüsü bile onların boyuna erişemez. Tabii önce filleri birbirinin üzerine koymak gerekecek. Hem biliyor musunuz baobab ağaçları da büyümeden önce küçüktüler. Haklısın. Peki ama neden koyunların küçük baobab ağaçları yemesini istiyorsun? Her şey çok açık anlaşılıyormuş gibi, bakalım göreceğiz dedi. Ben sorunun ne olduğunu kavrayabilmek için çok kafa yordum. Aslında her gezegende olduğu gibi Küçük Prens'in gezegeninde de faydalı otlar, zararlı otlar vardı. Tabii faydalı otların tohumları iyi, zararlı otların tohumları kötü oluyordu. Ama tohumları önceden görmek mümkün değildi. Günün birinde içlerinden biri keyfi yerine gelip hevesle uykudan uyanmak isteyene kadar toprağın gizeminde uyuyorlardı. Şöyle bir geriniyor, sonra usuldan güneşe doğru sevimli, masum bir filiz sürgünü olarak boy gösteriyorlardı.
Bu bir turp ya da gül filizi olsa anlarım. Onların istedikleri kadar gelişmesine izin verebilirim elbette. Ama bunun zararlı bir bitki olduğunu anladığım anda derhal onu kökünden sökmem gerekir. Gezegenimde korkunç tohumlar var. Bunlar baobab tohumları. Gezegenimin neredeyse tümünü kaplayabilirler. Her yeri doldurabilirler. Onları biraz geç fark ettiğinizde artık onlardan hiçbir zaman kurtulamazsınız. Kökleriyle gezegeninizi delik deşik ederler. Eğer gezegeniniz benim orası gibi küçücükse, baobablar da çoğalırsa orayı çatlatıverirler. Bu bir disiplin meselesi. Kendi sabah bakımınızı yapar yapmaz çok özenli bir biçimde gezegeninizin bakımını da yapmalısınız. Hemen fark edip düzenli olarak baobab filizlerini sökmek zorundasınız. Çünkü bunlar çok taze olduklarında gül fidanlarına çok benzerler. Baobabları sökmek çok can sıkıcı bir iştir ama yine de kolay bir iştir. Şimdi senden insanların iyice akıllarında tutmaları için güzel bir resim çizmeni istiyorum. Onlarla nasıl mücadele ettiğimi görsünler. Olur ha, bir gün seyahate çıkarlar ve böyle durumlarla karşılaşabilirler. İşte o zaman bu resim işlerine yarayabilir. Bazen işinizi daha sonra yapmakta sakınca görmeyebilirsiniz ama söz konusu baobab ağaçlarıysa o işin sonu felaket olur. Tembel birinin yaşadığı bir gezegende neler yaşandığını biliyorum. O üşengeç 2-3 baobab fidanını gözden kaçırmış, söküp atmamıştı. Sonu kötü oldu, gidecek yeri kalmadı. Anlatman iyi oldu. Başkalarına ders olsun diye o gezegenin resmini çizeceğim. Üşengeç komşunla birlikte. Peki, hadi gelin şimdi bir gün batımı seyredelim birlikte. Ben gün batımlarına bayılırım. İyi de beklememiz gerekecek. Neyi bekleyeceğiz? Güneşin batmasını. Güneşin batmasını mı? Tabii ya, ben kendimi hala benim orada sanıyorum. Senin orasını bilmiyorum ama bizim burada Birleşik Devletler denilen yerde öyle olduğunda herkes bilir ki Fransa'da güneş batmaktadır. Eğer gün batımını o anda seyretmek istiyorsan Fransa'ya gitmen gerekir. Ama ne yazık ki Fransa o topraklardan çok uzaktadır. Anlıyorum. Sizin burada böyle olabilir ama benim gezegenim küçücük olduğu için oturduğun sandalyeyi birkaç adım öteye çekivermen yeter de artar bile. Benim orada istediğin yerden istediğin zaman tan yerini görebilirsin. Bir gün tam 44 defa gün batımını seyrettiğimi hatırlıyorum. Ama biliyor musun? Gün batımlarını seyretmeyi sevmek biraz değişiktir. Çünkü gün batımlarını severek seyretmek için hüzünlü olmak gerekir. 44 defa gün batımını seyrettiğin gün çok mu hüzünlüydün dostum? Bugün de mi hüzünlüsün? Küçük Prens her zaman yaptığı gibi yine sorduğum sorulara cevap vermedi. Her gün yaptığımız kısa kısa konuşmalarda onun hakkında bir şeyler öğreniyordum. Bir yandan da uçağın motorunu onarmaya çalışıyordum. Bazen yeteri kadar hoşgörülü olamıyordum. Yanılmıyorsam demiştiniz ki, peki koyunlar fidanları yiyorlarsa çiçekleri de yiyebilirler o zaman? Koyunlar önlerine ne çıkarsa yerler. Dikenleri olan çiçekleri de yerler mi? Evet, koyunlar dikenleri olan çiçekleri de yerler. Peki o zaman dikenler ne işe yarıyorlar söyler misiniz? Bu işin içinden çıkamayacağım galiba. Bu somun çok sıkışmış. Onarmayı beceremezsem halimiz harap. Ne yaparız bilmem. Diyorum ki, peki dikenler ne işe yarıyorlar o zaman? Dikenler hiçbir işe yaramazlar. Çiçeklerin kötü huylarından biridir dikenler. Ya öyle mi? Ben hiç de sizin gibi düşünmüyorum doğrusu. Sizin söylediğiniz gibi olduğuna da inanmıyorum. Biliyor musunuz? Bir kere çiçekler narindir, zayıftır. Çiçekler saftır, kırılgandır. Ellerinden geldiğince kendilerini tehlikelerden korumaya çalışırlar. O küçücük dikenleriyle de kendilerini ürkütücü sanırlar. Biliyor musunuz? Bir dakika.
Bu somun var ya, bu somun. Onu çıkaramazsa bir çekişte kafasını uçuracak. Yani siz diyorsunuz ki çiçekler o küçücük dikenleriyle bize oyun Hayır efendim, ben hiçbir şey söylemiyorum. Sen sordun, ben de öylece cevap verdim. Bak görüyorsun, burada ciddi bir işle uğraşıyorum. ciddi bir işle uğraşıyorsunuz demek. Evet, ciddi bir işle uğraşıyorum. Siz de öteki büyükler gibi konuşuyorsunuz. Öyle mi? Aynen öyle. Ne yapmaya çalıştığımı görmüyor musun? Evet yoksa? görüyorum ama her şeyi birbirine karıştırıyorsunuz. Kafanız allak bullak. Sanmıyorum. Ben bir gezegen biliyorum. Orada al yanaklı bir beyefendi yaşıyor. O hayatında bir kere olsun bir çiçeği koklamamış. Bir kere olsun bir yıldıza bakmamış. Saymalar ve hesaplamalar dışında hiç ama hiçbir şey yapmamış. Bir kere olsun birini sevmemiş. Ben de onun gibi miyim yani? Siz de biraz önce onun gibi davrandınız. O da aynen sizin gibi konuşuyordu. Ben ciddi bir adamım, ben ciddi bir adamım deyip duruyordu. Ve bu yaptıklarından gurur duyuyordu. Ama o bir insan bile değil biliyor musunuz? Aslında o sadece bir mantar. O biz ne? O bir mantar. Hem biliyor musunuz? Milyonlarca yıldır çiçeklerin dikenleri var. Ve milyonlarca yıldır koyunlar buna rağmen çiçekleri yiyor. Ben ne dedim ki? Ben sadece ciddi bir iş yapıyorum dedim. Çiçekler belki de kendilerine acı veren ve hiçbir işe yaramayan dikenleri neden taşıdıklarını düşünüp duruyorlar. Bu ciddi bir iş değil mi? Ne diyeceğimi bilemiyordum. Küçük prens de gözlerimin içine bakıyor, cevap vermemi bekliyordu. Ben sana biraz önce sadece burada önemli ciddi bir iş yapıyorum dedim. Peki çiçeklerin niye taşıdıklarını bile bilmedikleri dikenlerine rağmen koyunların kendilerini neden yediklerini anlamaya çalışmaları önemli değil mi? Ben çiçeklerden söz etmedim ki. Çiçeklerle koyunlar arasında yaşanan bu kavga önemli değil mi? Peki bütün bunlar al yanaklı bir büyüğün saymalarından, hesaplamalarından daha mı az önemli, daha mı az ciddi? Eğer ben onun başka hiçbir yerde bulunmayan, sadece ve sadece benim gezegenimde yaşayan, benzeri olmayan biricik çiçek olduğunu biliyorsam, günün birinde küçücük bir koyunun bir sabah ne yaptığını bilmeden öylece bir darbede onu kökünden koparıp yok edeceğini biliyorsam, bu önemli değil mi? Eğer biri milyonlarca yıldız içinde bir örneği daha olmayan bir çiçeği seviyorsa, onun bulunduğu yere doğru bakması bile onu mutlu etmeye yeter. Çiçeğim oralarda bir yerde diyebilir. Ama bir koyun gelip çiçeğini yerse onun için birden bütün yıldızlar sönüverir. Bu önemli değil mi? Gece ağır ağır çökmüştü. Aletlerimi bir kenara bıraktım. Ben çekicimle, somunumla, susuzlukla ve ölümle uğraşırken yaşananları unutabiliyordum. Ama o, şimdi bir yıldızda, benim gezegenimde, dünyada, hemen avutulmaya muhtaç küçük bir prens var. Onu kollarımın arasına aldım. Bir bebek gibi sallamaya başladım. Merak etme sen. Sevdiğin çiçek tehlikede değil, hiç korkma. Ben koynun için hemen bir ağızlık çizeceğim. Çiçeğin içinde bir parmaklık. Bir de Nereden geldiğini anlamadım bile. O güne kadar gördüğüm hiçbir filize benzemiyordu. Yeni bir çeşit baobab filizidir diye düşündüm. Ama fidan birden büyümesini durdurdu. Bir çiçeğin hazırlığına girişti. Onun kocaman bir gonca olacağını, mucizevi bir görünüşe kavuşacağımı biliyordum. Ama o hiç aceleci davranmıyor. Güzelleşmek için o yemyeşil odasının güvenliği içinde hazırlık yapıyordu. Özenle renklerini seçiyor, yavaşça giyiniyor, tek tek yapraklarını yerleştiriyordu. Gelincikler gibi kırış kırış giysilerle ortaya çıkmak istemiyordu. Onun niyeti birden güzelliğinin tüm ışıltısıyla görünüvermekti. O güzel görünmek istiyordu. Gizem içinde süslenmesi günler boyunca devam etti. Ve sonunda bir sabah
tam güneş doğarken kendini gösterdi. Ah, daha yeni uyandım. Çok özür dilerim. Saçım başım darmadağınık. Ne kadar güzelsiniz. Değil mi? Güneşle aynı anda doğuverdim. Sanırım tam da kahvaltı saatinde geldim. Herhalde siz de bana ikramda bulunma inceliğini gösterirsiniz. Kovam hemen şuracıkta. İçinde su da var. İzin verirseniz size hemen sulayayım. Buralarda kaplanlar yaşıyorsa sakın endişe etmeyin. Pençelerinden hiç korkmam ben. Hazırlıklıyım. Bakın dikenlerime. Benim gezegenimde kaplanlar yoktur. Hem olsalar bile zaten kaplanlar ot yemez. Ben ot değilim. Özür dilerim. Kaplanlardan korkmam. Ama hava akımları beni çok rahatsız eder. Bir paravanınız var mı acaba? İzin verirseniz ben şimdi... Geceleri uyurken üzerime bir de cam koruyucu koyarsanız çok iyi olur. Sizin burası çok soğuk oluyor. Bakıyorum da galiba siz buraya henüz iyice yerleşememişsiniz. Ama siz sanırım buraya tohum olarak düştünüz. Geldiğiniz yeri nasıl hatırlıyor olabilirsin? Paravan ne oldu acaba? Getirecektim ama siz konuşuyordunuz. Kesmek istemedim. Anlıyorum. Senin çiçeğin biraz kendini beğenmişin biriymiş anlaşılan. En önemsiz sözcüklerini bile ciddiye aldım. Önemsedim. Ama çok mutsuz oldum. Keşke onu hiç dinlemeseydim. Zaten çiçekleri dinlemeyeceksin. Onları seyredeceksin, koklayacaksın. Çiçeğim her gün gezegenimi o güzelim kokusuyla sarmalıyordu. Ama ben tadını çıkarmasını bilemedim. Aklımı beni geren o kaplanlar, dikenler, otlar, paravan gibi konulara takacağımı, duygularımı yaşamalıydım. Haklısın. Ama nasıl davranacağımı bilmiyordum ki. Onu söyledikleriyle değil, yaptıklarıyla kabul etmeliydim. Oysa o beni kokusuyla kucaklıyor, içimi açıyordu. Onu asla böyle bırakıp kaçmamalıydım. Bırakıp kaçtın deme. O küçücük oyunlarının arkasında yatan sevgiyi, sevecenliği fark etmeliydim. Çiçekler öylesine çelişkili yaşarlar ki. Ama ben de onu nasıl seveceğimi bilemeyecek kadar küçüktüm. Ne yaptın peki? Yaban kuşlarının göçünü bekledim. Yola çıkacağım sabah gezegenime çekidüzen verdim. Sabahları üzerlerinde kahvaltımı hazırladığım 2 canlı volkanımı temizledim. Bir de sönmüş volkanım vardı. Ne olur ne olmaz diye onu da sildim süpürdüm. Volkanlarınızı temiz tutarsanız yavaş yavaş ve düzenli yanarlar. Öyle birdenbire patlamazlar. Sonra? Sonra gezegenimdeki son baobab filizlerini söktüm, çıkarıp attım. Sonra da onun yanına gittim. Suladım. Üzerine cam koruyucuyu koyarken seslendim. Elveda. Elveda dedim. Duydum. Aptallık ettim. Özür dilerim. Sen gittiğin yerde mutlu olmaya bak. Bilmem biliyor musun? Seni seviyorum. Farkındayım. Sana sevgimi duyuramadım. Bu da benim suçum. Ama sen de en az benim kadar budalasın. Tamam. Peki. Gittiğin yerde mutlu olmaya çalış. Şimdi o elindeki cam koruyucuyu bir kenara bırak. Onu istemiyorum artık. İyi ama ya hava akımları seni... Nezle olacak değilim ya. Hem akşam serinliği bana iyi gelir. Ne de olsa ben bir çiçeğim. Ama ya hayvanlar gelir? Eğer kelebeklerle tanışmak istiyorsam 2-3 tırtıla katlanmam gerekiyor. Her şey çok güzel olacak gibi görünüyor. Kelebekler de olmasa ziyaretime başka kim gelecek? Artık sen de olmayacaksın. Sen çok uzaklara gidiyorsun. Büyük hayvanlardan korkmadığımı biliyorsun. Benim de pençelerim var. Bak. Hadi daha fazla oyalanma artık. Beni üzüyorsun. Madem gitmeye karar verdin, git artık. Kuşların kanat çırpışlarını duymaya başlamıştım. Gitme zamanı gelmişti. Çiçeğim gözyaşlarını göstermek istemeyecek kadar gururluydu. Son bir kez birbirimize baktık.
Benim için bilinmeyen bir yolculuk başlıyordu. Kim bilir nerelere gidecek, kimlerle tanışacak, neler yaşayacaktı. İlk uğradığım gezegende bir kral yaşıyordu. Erguvan kırmızısı yakalı, bembeyaz kıkım kürküne bürünmüş, son derece sade ama bir o kadar da görkemli bir tahtta oturuyordu. Beni görür görmez bağırdı. Ah şöyle işte birisi geldi. Yaklaş! Yaklaş! Yaklaş da seni daha iyi görebileyim. Şöyle gözlerimle oturabileceğim bir yer aradım ama bulamadım. Kralın o muhteşem kürkü gezegenin her yanını kaplamıştı. Ayakta öylece kala kaldım. Son derece yorulmuştum. Uzun uzun esnedim. Bir kralın huzurunda esnemek protokol kurallarına aykırıdır. Esnemeni yasaklıyorum. İyi ama esnememi durduramıyorum ki. Çok uzun bir yolculuk yaptım ve hiç uyuyamadım. Bir düşüneyim. O zaman ben de sana esnemeni emrediyorum. Yıllardır esneyen birini görmemiştim. Hem esnemeler benim en çok merak ettiğim konulardan biridir. Hadi bakalım. Şimdi esne. Bu bir buyruktur. Beni korkuttunuz. Esnemem kaçıverdi. Bir düşüneyim o zaman bazen esnemeni bazen de esnememeni emrediyorum. Hem biliyor musun ben çok iyi bir kral olduğum için hep akla yatkın buyruklar veririm. Mesela şayet bir generalime bir deniz kuşuna dönüşmesini emretsem ve o general bu emre itaat etmese bu durumda ben mi suçlu olurum yoksa generalim mi suçlu olur? Çok yorgunum. Oturabilir miyim? Kürkümün ucunu biraz çekeyim. Oldu. Evet, şimdi sana oturmanı emrediyorum. Minnettarım. Teşekkürler. Çok iyi oldu. Özür dilerim efendim. Size bir soru sorabilir miyim? Bana bir soru sormanı emrediyorum. Baş üstüne efendim. Çok merak ettim. Siz neye hükmediyorsunuz? Ben her şeye hükmediyorum. Her şeye mi hükmediyorsunuz? Evet, gördüğün her şeye hükmediyorum. Gezegenlere, yıldızlara. Peki yıldızlar size itaat ediyorlar mı? Elbette. Buyruklarımı hemen yerine getirirler. İtaatsizliği hiç hoş görmem. Peki o zaman şu anda bir gün batımı izleyebilir miyiz? Ben gün batımlarına bayılırım. Beni çok mutlu edersiniz. Şimdi güneşe batmasını emreder misiniz? Bir generalime bir kelebek gibi bir çiçekten ötekine uçmasını, bir tragedya kaleme almasını ya da bir deniz kuşuna dönüşmesini emretsem ve generalim aldığı bu emri yerine getirmese bu konuda ben mi haksız duruma düşerim yoksa generalim mi? Siz haksız duruma düşersiniz. Doğru. Birinden ancak yapabileceği bir şey istenmelidir. Otorite her şeyden önce akla yatkın olmalıdır. Şayet halkınızdan kendilerini denize atmalarını isterseniz ayaklanırlar. Benim buyruklarım hep akla uygun olduğundan bana itaat etmelerini bekleme hakkını elde etmiş oluyorum. Benim gün batımım ne olacak peki? Senin gün batımın gerçekleşecek elbette. Bunu isteyeceğim. Ama benim yönetme bilimim çerçevesinde. Bunun olabilmesi için uygun koşulların bir araya gelmesini beklemem gerekiyor. Bu ne zaman olacak peki? Evet, bunun için bilgileri gözden geçirmem gerekiyor. Şimdi bu konuyla ilgili sayfalara baktığımda bu gün batımının kesin olarak bu akşam saat 8'e 20 kala gerçekleşeceğini söyleyebilirim, evet. Ve böylece sen de buyruklarımın nasıl yerine getirildiğini görmüş olacaksın. Anladım.
istemedim. Görüyorum ki benim burada yapacağım, öğreneceğim bir şey bulunmuyor. O yüzden ben gidiyorum. Ya gitme. Kalırsan seni bakan yaparım. Ne bakanı yapacaksınız peki? Seni Adalet Bakanı yaparım. İyi ama burada yargılayacak kimse yok ki. Hiç bilemezsin. Krallığımı henüz tam olarak dolaşmış değilim. Çok yaşlıyım. Burada arabamı koyacak bir yer bulamadım. Yürümek de beni çok yoruyor. Şöyle göz ucuyla baktığımda gezegenin hiçbir yerinde kimseyi göremiyorum. O zaman sen kendini yargılarsın. En zor iş budur. Kendini yargılamak bir başkasını yargılamaktan daha zordur. Böylece kendin için bir karara varmayı başarırsan bilge biri olduğunu anlamış olursun. Neden burada kalayım ki? Ben kendimi bir başka yerde de yargılayabilirim. Gezegenimin bir yerlerinde yaşlı bir farenin yaşadığını düşünüyorum. Nereden biliyorsunuz? Hiç dolaşmamışsınız ki. Geceleri sesini duyuyorum. Mesela sen bu fareyi yargılayabilirsin. Zaman zaman da onu ölüme mahkum edebilirsin. Böylece hayatını sürekli senin adaletine borçlu olduğunu bilir. Ama onu ziyan etmemek için her seferinde bağışlarsın. Çünkü elimizde sadece bir tane var. Ben hiç kimseyi ölüme mahkum etmek istemiyorum. Bu iş hiç hoşuma gitmedi ve ben gidiyorum artık. Hayır, gitmiyorsun. Şayet majesteleri kendilerine harfiyen itaat etmemi arzu ediyorlarsa bana akla uygun bir buyruk verebilirler. Mesela benim birkaç dakika içinde buradan ayrılmamı emredebilirler. Şu sırada benim buradan gitmemi sağlayacak uygun koşulların bir araya geldiği görülüyor. Ben gidiyorum. Dinle. Seni büyük elçim olarak atıyorum. Duydun mu? Sen artık benim büyük elçimsin. Ah, bu büyükler gerçekten çok tuhaf oluyorlar. Gelelim uğradığım ikinci gezegene. Burada bir gösteriş meraklısı yaşıyordu. Beni görür görmez çığlığı bastı. Hey yaşasın! İşte hayranlarımdan biri. Beni ziyaret etmeye gelmiş. Merhaba, ne tuhaf bir şapkanız var, tüyler falan. Selamlamak için kullanıyorum. Beni alkışladıklarında ben de onları şapkamla selamlıyorum. Ama ne yazık ki buraya pek kimseler uğramıyor. Öyle mi? Hadi şimdi ellerinizi çırpın bakalım. Madem öyle istiyorsunuz, çırpalım bakalım. Teşekkürler sağ olun. Sizleri selamlıyorum. Burada kralın gezegeninden daha çok eğleneceğim anlaşılan. Ben de sizi selamlıyorum efendim. Teşekkürler. Bu oyun daha ne kadar sürecek böyle? Alkışlamaktan ellerim yoruldu ve çok sıkıldım. Umarım bir ara şapkasını elinden düşürüverir. Yoruldunuz sanırım. Şimdi biraz dinlenebilirsin dostum. Peki bana söyler misin lütfen? Bana ne kadar hayransın? Beni ne kadar beğeniyorsun? Size hayran olmak ne demek? Peki siz de bana bunu söyler misiniz? Bana hayran olmak, benim bu gezegenin en akıllı, en zengin, en güzel giyinen, en yakışıklı adamı olduğumu kabul etmen demek. İyi de siz bu gezegende tek başınıza yaşıyorsunuz. Başkası yok ki. Evet ama şu anda siz buradasınız ve bana hayransınız. Beni bu zevkten mahrum bırakmayın ne olur. Bana hep hayranlık duyun, beni alkışlayın, durmadan alkışlayın. Peki istediğiniz gibi size hayranlık duyayım ama yarıştığınız bir başkası yok ki. Hayranlığın size ne kazandıracak anlamıyorum. Olsun, siz yine de beni alkışlayın. Biliyor musunuz? Benim artık gitme vaktim geldi ve giderken sizi yine de alkışlıyorum. Sağ olun, teşekkürler. O beni şapkasıyla selamlarken oradan ayrıldım. Bu büyükler çok tuhaf oluyorlar. Ziyaret ettiğim bir başka gezegense dolu ya da boşalmış şişelerle kaplanmıştı ve bu şişelerin ortalık yerinde saçı sakalı birbirine karışmış suskun bir adam öylece oturuyordu. Merhaba, özür dilerim. Ne yapıyorsunuz siz burada? İçiyorum. Neden içiyorsunuz? Unutmak için içiyorum. Neyi unutmak için içiyorsunuz?
utancımı unutmak için içiyorum. Neden utanıyorsunuz peki? İçki içtiğim için utanıyorum. Bu suskun adam daha sonra tek bir kelime bile etmedi. Ben de şaşkınlık içinde oradan ayrıldım. Ah ah, şu büyükler gerçekten çok tuhaf oluyorlar. Gördüğüm 4. gezegen al yanaklı bir iş adamına aitti. Öylesine işine dalmıştı ki yakınına kadar gitti, başını bile kaldırmadı. Merhaba, merhaba. 3 artı 2 5 eder. 5 artı 7 12. 12 artı 3 15. Merhaba. 15 artı 7 22. 22 artı 6 28. 26 artı 5 31. Demek ki bu hesaba göre 500 milyon 622 bin 731 ediyor. 500 milyon ne? Ne bu kadar ediyor peki? Ya, sen hala burada mısın? 5 milyon ediyor işte. Çok meşgulüm, çok işim var. Çok işim var. Ben çok ciddi bir adamım. Yapacak çok önemli, çok ciddi işlerim var. Boş işlerle uğraşacak vaktim yok benim. 2 artı 5 7 eder. 5 milyon ne peki? Bak, ben tam 54 yıldır bu gezegende yaşıyorum. Sadece 3 kez işime ara vermek zorunda kaldım. İlk defasında bundan tam 22 yıl önce nereden düştüğünü Tanrı bilir. Bir Ağustos böceği işimi bölmüştü. Korkunç sesler çıkarıyordu. Tek bir toplamda tam 4 kez hata yapmıştım. İkincisi bundan tam 11 yıl önceydi. Romatizmalarım iyice azmıştı. Hareket edecek durumda değildim. Öyle gezip dolaşacak halim bile yoktu. Acıdan ara vermek zorunda kaldım. Biliyorsun ben çok ciddi bir adamım. Ben ciddi bir adamım. 3. defa. Yani şimdi şu anda sen çıktın geldin. Ve ben o sırada 5 milyon ediyor diyordum. Ben de 5 milyon ne peki diye soruyordum. Senden kurtulamayacağım galiba. Hani şu havada zaman zaman şu milyonlarca şeylerden görüyoruz ya. Sinekler mi? Hayır öbürleri. Hani şu parlak olan şey. Arılar mı? Hayır daha yukarıda gökyüzünde. Hani şu tembel insanları hayallere sürükleyen altın renkli küçücük şeyler var ya. Ama biliyorsun ben ciddi bir adamım. Öyle hayallere dalacak vaktim yok benim. Ay, yıldızları mı diyorsunuz? Evet onları diyorum, yıldızlar. Peki sizin 5 milyon yıldızla ne işiniz var? Tam tamına 500 milyon 622 bin 731 tane. Ben ciddi bir adamım, hata yapmam. Bu yıldızlarla ne yapıyorsunuz peki? Ne mi yapıyorum? Evet, ne yapıyorsunuz? Bir şey yapmıyorum. Ben o yıldızların sahibiyim. O yıldızlar bana ait. Yani o yıldızların sahibi siz misiniz? Ne var bunda bu kadar şaşacak? Buradan bir süre önce bir kralla tanışmıştım. O da Yo karıştırmayın. Krallar bir şeylerin sahibi değildirler. Onlar sadece hükmederler. Bu farklı bir konu. peki yıldızlara sahip olmak ne işinize yarıyor? Benim zengin olmamı sağlıyor. Peki zengin olmanız ne işinize yarıyor? Bir tane daha bulunduğunda o yeni yıldızı da satın almama yarıyor. Yıldızlara nasıl sahip oluyorsunuz peki? Yıldızlar kime ait söyler misin? Bilmiyorum. Hiç kimseye. Öyleyse yıldızlar benim. Çünkü böyle bir şeyi ilk kez ben düşündüm. Bu yeterli mi sizce? Elbette. Neden olmuyormuş? Eğer siz sahibi olmayan bir elmas bulursanız, o elmas sizin olur. Eğer sahipsiz bir ada bulursanız, o ada sizin olur. Eğer yeni bir fikir bulursanız, tescil ettirirsiniz, o fikir sizin olur. İşte bu yüzden ben de daha önce hiç kimse düşünmediği için yıldızların sahibiyim. Öyle olsun. Peki siz yıldızlarla ne yapıyorsunuz? Onlarla ilgileniyorum. Onları sayıyorum. Bir daha sayıyorum. Bu zor bir iş ama olsun. Ben ciddi bir insanım. Anlıyorum. Şimdi benim de fularım varsa onu boynuma takarım, çıkar dolaşırım. Onunla istediğim yere giderim. Kimse karışamaz. Eğer benim bir çiçeğim varsa onu alırım, istediğim yere götürürüm. Yalnız siz yıldızları alıp bir yere götüremezsiniz ki. Ne gerek var? Onları pekala bir bankaya yatırabilirim. O da ne demek şimdi? Yıldızların sayısını bir kağıda yazarım. Kağıdı da bir çekmeceye kilitlerim. Bu kadar basit mi yani? Yeter de artar bile. Bakın, siz biliyor musunuz? Benim bir çiçeğim var ve ben onu her gün suluyorum. Benim ayrıca 3 tane volkanım var. Her hafta onların bacalarını temizliyorum. Sönmüş olanın bile. Çünkü ne olacağı hiç belli olmaz. Benim volkanlarıma yararım dokunuyor. Benim çiçeğime yararım dokunuyor. Çünkü onlar bana ait. Peki sizin yıldızlara ne yararınız dokunuyor? Evet,
Susuyorsunuz değil mi? Çünkü verecek bir cevabınız yok. Demek bu kadarmış. Anlaşıldı. Zaten benim de artık burada işim kalmadı. Gidiyorum. Ciddi adam sustu kaldı. Ve ben de oradan ayrıldım. Ah ah. Şu büyükler gerçekten çok sıra dışılar. 5. gezegen en tuhaf olanıydı. Öbürlerinden çok daha küçüktü. Burada sadece tek bir sokak feneriyle bir fenerciye yetecek kadar yer vardı. Ne bir ev görünüyordu ne de yaşayan bir insan. Sadece bir fener ve fenerci. Peki ama bu fenerci neden durmadan bu feneri yakıp söndürüyordu böyle? Herhalde yaptığı işin bir anlamı olmalıydı. Belki de feneri yaktığında yeni bir yıldızın ya da yeni bir çiçeğin doğmasını sağlıyordu. Feneri söndürdüğünde ise belki de o çiçekler, yıldızlar uykuya dalıyordu. Çok güzel bir iş olmalı dedim kendi kendime. Güzel çünkü yararlı bir iş gibi görünüyor. Merhaba. Fenerinizi neden söndürdünüz? Talimat böyle. Günaydın. Talimat mı? O nedir öyle? Yakma söndürme talimatı. İyi akşamlar. Ama şimdi fenerinizi neden yeniden yaktınız? Söyledim ya. Talimat öyle diyor. Hiçbir şey anlamadım. Anlayacak bir şey yok. Talimat talimattır. Ama feneri yine söndürdünüz. Evet. Talimat böyle. Günaydın. Ne yapıyorsunuz? Biraz dursanıza. İşimi yapmam gerekiyor. Bir bilseniz çok zor bir mesleğim var. Daha önceleri bu işin bir anlamı vardı. Feneri akşam olduğunda yapıyor, sabahları söndürüyordum. Ama şimdi o zamanlar dinlenmeye vaktim oluyordu. Geceleri de uyuyabiliyordum. Sonra her şey karıştı. Talimat mı değişti? Hayır, talimat değişmedi ama işin acı yanı şurada. Yıldan yıla gezegenin dönüş hızı arttı. İyi akşamlar. Hız değişti ama talimat değişmedi. Peki ne oldu sonra? Şimdi artık gezegen dakikada bir kez dönüyor. Ve benim de bir saniye bile dinlenmeye vaktim olmuyor. Feneri dakikada bir yakıyorum. Söndürüyorum. Çok acayip. Yani sizde günler 1 dakika mı sürüyor? Evet, bir dakika sürüyor. Sizinle konuşmaya başladığımızdan bu yana kim bilir kaç gün geçti. Günler geçti ha. Çabucak geçiveriyor günaydın. Çok yazık. Bakın size ne diyeceğim. İstediğiniz zaman dinlenebilmeniz için bir yol biliyorum. Dener misiniz? Şimdi sizin gezegeniniz çok küçük. 3 adımda dolaşabiliyorsunuz. Bu yüzden yüzünüz hep güneşte kalacak biçimde yavaş adımlarla yürüyebilirseniz gün de sizin istediğiniz kadar sürer. Hayır, bu bir şey değiştirmez ki. Benim hayatta en çok sevdiğim ve yapmak istediğim şey uyumak. Yine de uyuyamayacağım. Bu durumdan kurtulmak için hiç şansınız yok gibi görünüyor. Haklısın. Hiç şansım yok. Günaydın. Çok yazık. Burada kalıp size yardımcı olmak isterdim doğrusu. Ama gezegenin öylesine küçük ki bir başkasına yer yok. Ne kadar iyisin. Haklısın. Burada bir başkasına yer yok. Ne yazık ki. Gitmem gerekiyor. Anlıyorum. Yolun açık olsun. İyi akşamlar. Fenerciyi gezegeninde bırakmak zorundaydım. Yolculuk beni bekliyordu. Uğradığım 6. gezegen bir öncekinden 10 kat daha büyüktü. Burada kocaman bir kitabı yazmakta olan yaşlı bir adam yaşıyordu. Merhaba. Merhaba. Oh, işte nihayet gezegenime bir kaşif gelmiş bulunuyor. Buyur gel dostum, masama otur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne kadar iyi oldu. Biraz dinlenmeye öyle bir ihtiyacım vardı ki çok yoruldum. Söylesene genç dostum, nerelerden geliyorsun? Bu kocaman kitap da ne böyle? Ben yazıyorum. Siz ne iş yapıyorsunuz peki? Ben coğrafyacıyım. Öyle mi? Coğrafyacı ne demek peki? Coğrafyacı, denizlerin, akarsuların, şehirlerin, dağların, çöllerin nerelerde olduğunu bilen bilim adamı demektir. Ne güzel. Çok ilginç doğrusu. İşte bu
gerçek bir meslek olmalı. Teşekkür ederim. Gezegeniniz ne kadar muhteşem, ne kadar güzel. Okyanuslarınız var mı peki? Bilemiyorum. Dağlarınız var mı peki? Bilmiyorum. Şehirleriniz, ırmaklarınız, çölleriniz? Doğruyu söylemek gerekirse onları da bilmiyorum. Peki ama siz coğrafyacı değil misiniz? Evet öyleyim ama ben bir kaşif değilim. Benim de kaşif olduğumu söylediniz. Kaşif ne demek peki? Sabırlı ol, anlatıyorum genç dostum. Bir de kaşif ne demek? Kaşif, daha önce bilinmemiş yerleri bulup, gidip yerinde gören demek. Bu benim en büyük eksikliğim. Benim bir diğer eksikliğim de kaşiflerimin olmaması. Şehirleri, akarsuları, dağları, denizleri, okyanusları, çölleri coğrafyacı yerinde işaretleyip belirleyemez ki kardeşim. Coğrafyacı nedir peki? Coğrafyacının işi gezip dolaşmaktan daha önemlidir. Coğrafyacı yazı masasını terk edemez. Ne iş yapar peki? Yazıhanesinde kaşifleri kabul eder, onlara sorular sorar, kaşiflerin yaşadıklarını, bilgilerini kayda geçirir. Eğer içlerinden birinin anlattıkları ilgisini çekerse, coğrafyacı vakit kaybetmeden kaşifin ahlakıyla ilgili bir soruşturma başlatır. Efendim? Anlamadım. O insanla ilgili soruşturma mı başlatır? Bunu neden yapar acaba? Eğer bir kaşif yalan söylemeye eğilimliyse, coğrafya kitaplarında affedilemez hatalar ortaya çıkabilir. O yüzden bir soruşturma yararlı olur. Mesela bir kaşif çok içiyorsa, Çok içiyorsa ne olur? biliyorsunuz canım, sarhoşlar biri iki görürler. Onun anlattıklarına göre not alan bir coğrafyacı 2 dağ diye yazabilir. Ama belki de orada tek bir dağ vardır. Yapılan ilk soruşturmada kaşifin ahlaklı biri olduğu anlaşılırsa, anlattıklarıyla ilgili yeni bir soruşturma daha açılır. Doğru mu söylüyorsunuz? Elbette doğru söylüyorum. Neler yapıyorsunuz peki? Kaşiften kanıtlarını göstermesi beklenir. Mesela büyük bir dağ keşfettiğini iddia ediyorsa, o dağdan büyük kayalar getirmesi istenir. Dur. Bak şimdi bırak soru sormayı ve anladığım kadarıyla sen çok uzaklardan geliyorsun değil mi? Sen bana göre bir kaşifsin. Bana kendi gezegenini anlatmalısın. Şimdi kalemimizi bir güzel yontalım. Evet. Defterimizi açalım. Evet. Önce kurşun kalemle notlarımızı alalım. Sonra doğruladığımızda mürekkeple temize çekeriz. Tamam. Evet, ben hazırım. Hadi anlat bakalım. Soruşturma yapmayacak mısınız? Gerek yok. Sana güveniyorum. Teşekkür ederim. O zaman konuşabilirim. Ama benim orası pek öyle anlatılacak kadar ilgi çekici bir yer değil. Benim gezegenim küçücük bir yer. İkisi canlı, bir tanesi sönmüş ama yine de hiç belli olmaz. 3 volkanım var. Çok haklısın. Sönmüş de olsa hiç belli olmaz. Gezegenimde bir de çiçeğim var. Geç onu geç. Nasıl yani? Çiçeğimi neden geçiyoruz? Çiçekleri yazmıyor. Yazmıyoruz ki, en güzeli o. Olsun. Çiçekler kalıcı değildir. Onları yazmıyor. Çiçekler kalıcı değildir. Ne anlama geliyor peki bu? Bak, bütün kitaplar arasında coğrafya kitapları en ciddi olanlarıdır. İçindeki bilgiler kolay kolay değişmez, eskimez. Mesela bir dağın yer değiştirdiğine pek rastlanmaz. Bir okyanusun suyunun kuruduğu pek ender görülür. O yüzden biz sadece kalıcı olanları yazarız. Anlamıyorum. Mesela sönmüş bir volkan yeniden uyanabilir. Kalıcı olmayan ne anlama geliyor peki? Canlı ya da sönmüş. Bütün volkanlar bizim ilgi alanımızın içinde. Bizim için önemli olan volkanların dağ olmaları. Ben şunu öğrenmeye çalışıyorum. Kalıcı olmayan ne anlama geliyor? Çok yakın bir gelecekte yok olması kaçınılmaz olan demek. Yani şimdi siz benim çiçeğimin çok yakın bir gelecekte yok olmasının kaçınılmaz olduğunu mu söylüyorsunuz? Evet, aynen öyle olduğunu söylüyorum. Anlaşıldı sanırım. Şimdi devam edebilir miyiz lütfen? Edemeyiz. Çünkü benim şimdi buradan gitmem gerekiyor. Ama nereye gideceğimi bilmiyorum. Ne olduğunu anlamadım ama sen bilirsin. Bundan sonra dünya gezegenini görmeni tavsiye edebilirim. Devam edebilir miyim? Etmeyelim efendim. Çünkü size kalıcı olan bir şeyler anlatamayacağım nasıl olsa. Benim orada hep kalıcı olmayan şeylerim var. Ben gidiyorum. İşte böyle oldu.
Düşündüm de çiçeğimin kendini tüm tehlikelere karşı koruyabilmesi için sadece 4 dikeni var ve ben onu orada kendi başına yapayalnız bıraktım ve kaçtım. Küçük Prens'in ulaştığı 7. gezegen Dünya olmuş. Biliyorsunuz Dünya herhangi bir gezegen değildir. Burada 110 bin kral, 7 bin coğrafyacı, 900 bin iş adamı, 7,5 milyon içkici, 311 milyon gösteriş meraklısı, yani kısacası aşağı yukarı 2 milyar büyük yaşamaktadır. Size dünyanın boyutlarını daha iyi anlatabilmek için bilgiler veriyorum. Mesela bizler elektriğin keşfinden önce bu gezegende 6 kıtanın toplamında yaşayan 462.511 kişilik bir fenerci ordusunu beslemek zorundaydık. Uzaklardan bakılınca bu fenerciler olağanüstü bir manzara oluşturuyorlardı. Bu ordunun hareketleri opera sahnesindeki bir bale gösterisi gibi düzenliydi. Sahneye önce Yeni Zelanda ve Avustralya fenercileri çıkıyordu. Bunlar fenerlerini yaktıktan sonra uyumaya gidiyorlardı. Ardından fener yakıcıları dansında sıra Çinlilere ve Sibiryalılara geliyordu. Onlar da görevlerini yerine getiriyor ve kulise çekiliyorlardı. Sonrasında sırayı Rus ve Hintli fener yakıcıları alıyordu. Ardından Afrikalılar ve Avrupalılar geliyordu. Daha sonra da Güney Amerikalılar. En sonunda sahneye Kuzey Amerikalı fenerciler çıkıyordu. Hiçbiri sahneye giriş sırasını karıştırmıyordu. Tam bir uyum içindeydiler. Müthiş bir gösteri sunuyorlardı. Sadece Kuzey Kutbu'nun tek fener yakıcısıyla meslektaşı Güney Kutbu'nun tek fener yakıcısı biraz tembel ve meşakkatsiz bir hayat sürüyorlardı. Çünkü onlar yılda sadece 2 kez işe gidiyorlardı. İnsanları birazcık gülümsetmek isterseniz azıcık da yalan söylemek zorunda kalırsınız. Benim yaptığım gibi. Ben de doğrusu fener yakıcıların gösterisinden söz ederken pek dürüst davranmadım. Bunu hemen söylüyorum çünkü gezegenimizi bilmeyenlere tanıtım bilgileri verirken onları yanıltıyormuşum gibi bir izlenim yaratmak istemiyorum. Aslında insanlar yerkürede çok az yer kaplarlar. Dünyada yaşayan 2 milyar insan sanki bir mitingde bir araya gelmiş gibi ayakta durup birazcık sıkışsa 30 kilometreye 30 kilometrelik bir alana sığabilir. İnsanlığı en azından Pasifik'teki küçük bir adaya istif edebilirsiniz. Bütün bunları duyduklarında büyükler kesinlikle size inanmayacaklardır. Daha çok, daha geniş yerlere ihtiyaçları olduğunu söyleyeceklerdir. Çünkü onlar kendilerinin baobab ağaçları kadar önemli olduklarını düşünmektedirler. O zaman onlardan bu durumu oturup biraz düşünmelerini ve hesap yapmalarını rica ediniz. Bu önerinizi pek seveceklerdir. Çünkü büyükler sayılara, hesaplama yapmaya bayılırlar. Rakamlarla oynamak hoşlarına gider. Ama sakın ha, siz böyle bir şeye kalkışmayın. Zamanınızı boşa harcamış olursunuz. Söylediklerimde bana güvenin, yeter. Evet, ne diyordum? Küçük Prens'in ulaştığı 7. gezegen Dünya olmuş diyordum. Burası da ne böyle? Göz alabildiğine kum. Kum. Etrafta hiç kimsecikler yok. Nereye geldim ben? Şurada ay renginde çöreklenmiş bir halka var. Kımıldıyor. Hey, bakar mısınız? İyi geceler. İyi geceler. Ben hangi gezegene düştüm böyle? Söyler misiniz? Dünyada Afrika'dasın. Ya, dünyada neden hiç insan yok peki? Burası çöl. Sen kimsin peki? Ben yılanım. Ya, insanlar nerede peki? Dedim ya, burası çöl. İnsanlar çölde yaşamaz. Dünya öyle kocaman ki ucu bucağı yoktur. Gel şu taşa otur birazcık ister sen. Teşekkür ederim. İnsanlar yok ama
Burası ne kadar güzel bir yer böyle. Gökyüzü muhteşem görünüyor, ışıl ışıl. Acaba diyorum bütün bu yıldızlar herkes kendi yıldızını daha kolay bulabilsin diye mi böyle parıldıyor? Herkesin kendi yıldızı mı? Hı? Ne demek istiyorsun? Daha önce de hangi gezegene düştüm ben böyle diye sormuştun. Seni anlamıyorum. Ben buralı değilim. Hemen üzerimizde, gökyüzünde. Bak tam şurada. Benim yıldızım var. Hangisi acaba? Pek seçilmiyor. Çok uzakta. Ama orada. Peki o zaman. Sen neden buralardasın? Benim orada bir çiçekle zorluklar yaşadım da. Öyle mi? İnsanlar nerede peki? Sen bu çölde tek başına mı yaşıyorsun? İnsanlar da olsa ben tek başıma yaşıyorum zaten. Ne tuhaf bir hayvansın sen. Parmak kadar inceciksin. Evet ama ben bir kralın parmağından çok daha güçlüyüm. Pek öyle güçlü görünmüyorsun. Bacakların bile yok. İstesen yolculuğa bile çıkamazsın. İstesen seni bir geminin götüremeyeceği kadar uzaklara taşıyabilirim. Ne yapıyorsun? Neden ayak bileğime dolanıyorsun? Anlatmaya çalışıyorum. Dinle. Ben birisine şöyle bir dokunduğumda onu geldiği toprağa geri gönderebilirim. Ama sen safsın, temizsin ve bir yıldızdan geliyorsun. Evet. İçimi acıtıyorsun. Şu taştan dünyada zayıfsın, güçsüzsün, korumasızsın. Bir gün gezegenini çok özlediğinde sana yardım edebilirim. Peki ama neden böyle bilmece gibi konuşuyorsun? Anlamıyorum. Bilmecelerin tümünü ancak ben çözebilirim. Küçük Prens'in dünya ile tanışması işte böyle olmuş. Çölde yürümeye devam etmiş. Kendi kendine konuşuyor, ne yapacağını bilemiyormuş. Nereye? Hangi yana gideceğim ben şimdi? Bu da ne? Merhaba. Merhaba. Özür dilerim. Sen nesin? Ben çiçeğim. Çiçek misin? Sadece 3 taç yaprağın var ama. Ben küçük bir çiçeğim. Hem çölde yaşamak öyle zor ki. Anlıyorum. Bana insanların nerede olduklarını söyleyebilir misin acaba? İnsanlar mı? Hı. Ha evet. Onlardan 6-7 tane vardı. Yıllar önce onları buradan kervanla geçerken görmüştüm. Ama insanların nerede olduklarını pek bilemezsin. Onlar rüzgarla savrulup dururlar. Bizim gibi kökleri olmadığı için çok zorluk çekiyorlar. Özür dilerim ama benim yoluma devam etmem gerekiyor. Seni anlıyorum. Gitmen gerekiyor. Evet öyle. Hoşça kal küçük çiçek. Elveda. Güle güle. Elveda. Dünya Küçük Prens'i şaşırtmaya devam ediyormuş. Çölün ortasında gördüğü şeyin bir dağ olduğunu önce anlayamamış. Çünkü onun volkanları ancak dizine kadar geliyormuş. Bu dağ olmalı. Benim volkanlarıma hiç benzemiyor. Kocaman. Ben sönmüş volkanımı tabure gibi kullanıyordum. Buna tırmanabilirsem. Tepesinde bütün gezegeni, insanları görebilirim. Ama bu çok kolay olmayacak. Anlaşılan. Şu sivri kayalardan başka bir yer yok burada. Ha gayret. Daha yukarı çıkmalıyım. Daha yukarı. Her yer taş tepelerle dolu. Şunun üzerine çıktığımda nasıl göreceğim bakalım? Neler göreceğim? Hey! Kimse yok mu? Kimse yok. Kimse... Ben... Kimsiniz? 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 Dostum olur musunuz? Dostum olur musunuz?
Burada çok yalnızım. Çok yalnızım. Çok yalnız. Ne garip gezegen burası. Kupkuru, sert, sivri ve batıcı. Ve hüzün verici. İnsanların hiç hayal gücü, yaratıcılığı kalmamış. Ben ne söylüyorsam onu tekrarlıyorlar. Ama benim orada çiçeğim. Çiçeğim hep ilk söze başlardı. Dünya yolculuğunda saatlerce yürümüş küçük prens. Karda, güneşte, kayalıklarda, kumların üzerinde. Ama bir gün Ben bu kokuyu tanıyorum. Burası da ne böyle? Bunlar da ne? Merhaba. 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 Siz kimsiniz peki? Görüyorsunuz. Biz gülüz. Gül müsünüz? Ah, ne kadar üzüldüm. Ne kadar mutsuzum. Nedir bu böyle? Oysa benim çiçeğim kendisinin evrende bir eşi daha olmadığını söylemişti. İşte bu koca toprak parçasının üzerinde 5000 benzeri duruyor. Bunları görse nasıl canı sıkılırdı kim bilir. Hemen kocaman kocaman öksürürdü. Bu gülünç durumdan kurtulmak için ölüyormuş gibi yapardı. Ben de ona kanar, üzerine titrer, hemen yanına koşar ilgilenirdim. Yoksa biliyorum sırf beni kendimden utandırmak için ölebilirdi. Eşi benzeri olmayan bir çiçeğim olduğu için kendimi zenginleşmiş hissediyordum. Oysa elimde sadece sıradan bir gül varmış. Dizime kadar bile gelmeyen boylarıyla. Biri belki sonsuza kadar sönüp kalacak 3 volkanımla ne de büyük prensmişim ben meğer. Merhaba. 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 Neredesiniz? Sizi göremiyorum. Buradayım. Burada. Bu tarafa baksana. Elma ağacının altındayım. Aa, gördüm. Aa, ne güzel şeysin sen. Teşekkür ederim. Sen nesin peki? Bilmiyor musun? Ben tilkiyim. Sen çok güzelsin biliyor musun? Ben öylesine yalnızım. Öylesine üzgünüm ki. Gelip benimle oynar mısın? Ben seninle oynayamam. Ben evcil değilim. Evcil değilim ne demek peki? Kimse beni evcilleştirmedi demek. Evcilleştirmek ne demek peki? Anlaşıldı. Sen buralı değilsin, bilmiyorsun. Nereden geliyorsun? Buralarda ne arıyorsun? İnsanları arıyorum. Evcilleştirmek ne demek? İnsanlar. İnsanlar var ya, onların tüfekleri olur. Avlanmaya çıkarlar. Benim için çok can sıkıcı bir durumdur. Onlar bir de tavuk beslerler hemen. Benim için tek faydalı yanları budur. Tavukları da arıyor musun? Ben sadece dostlarım olsun istiyorum. Evcilleştirmek ne anlama geliyor hala söylemedin. Bu çoktan unutulmuş bir şey. Evcilleştirmek. İlgilenmek demek. İlişki kurmak demek. Yeni bağlar yaratmak demek. Yeni bağlar yaratmak öyle mi? Evet, düşünsene. Benim için senin 100.000 çocuğun birinden hiçbir farkın yok. Ve sana ihtiyaç duymuyorum, duymayacağım da. Senin de bana ihtiyacın yok. Çünkü ben de senin için 100.000 tilkiden biriyim. Ama eğer sen sadece benimle ilgilenirsen, benimle ilişki kurarsan, sadece benimle yepyeni bir bağ oluşturursan, yani beni evcilleştirirsen, birbirimize ihtiyaç duyarız. Yokluğumuzu hissederiz. Artık sen benim için dünyadaki eşsiz biricik çocuk olursun. Ben de senin için eşsiz biricik tilki olurum. Şimdi her şeyi daha iyi anlıyorum. Biliyor musun? Bir çiçek var ve sanıyorum o beni evcilleştirdi. Olabilir. Bu dünyada her çeşit ilişkinin... Hayır bu dünyada değil. Nasıl yani? Başka bir gezegende mi? Evet başka bir gezegende. Peki orada avcılar var mı? Hayır yok. Tavuklar var mı peki? Hayır tavuklar da yok. Ne yazık. Hiçbir şey kusursuz olmuyor. Bak ne diyeceğim. Hayatım öylesine sıradan tek düze geçiyor ki bilemezsin. Ben tavukları avlamaya çalışıyorum, insanlar da beni. Bütün tavuklar ve insanlar birbirine benziyor. Biraz sıkıldım anlayacağım. Ama sen beni evcilleştirirsen
Hayatıma aydınlanıverir. Diğerlerine hiç benzemeyen farklı bir ayak sesi tanımış olurum. Başka ayak sesleri beni toprağın altına kaçırırken seninkiler bir müzik sesi gibi beni dışarı çıkartır. Şuraya bak. Şuraya, oradaki buğday tarlalarını görüyor musun? Ben ekmek yemem. Buğday benim hiçbir işime yaramaz. Buğday tarlaları bana hiçbir şey hatırlatmaz. Ne hüzün verici değil mi? Ama senin altın rengi saçların var. Eğer beni evcilleştirirsen müthiş güzel bir şey olacak. Altın sarısı başaklar bana seni hatırlatacak. Başakları dalgalandıran rüzgarın sesini seveceğim. Senden rica ediyorum. Lütfen beni evcilleştir. Ben de isterim ama benim hiç vaktim yok ki. Keşfedeceğim dostlar ve tanımak istediğim çok şey var. Ancak evcilleştirdiklerini tanıyabilirsin. Artık insanlar tanımak, anlamak için vakit ayırmıyorlar. Onlar sadece mağazalardan satın alıyorlar. Dost satan mağazalar olmadığı için de onların dostları yok. Bir dostun olmasını istiyorsan beni evcilleştir. Bunun için ne yapmak gerekiyor peki? Çok sabırlı olmak gerekiyor. Önce otların üzerinde benden uzakça bir yere oturacaksın. Ben sana şöyle göz ucuyla, kuşkuyla bakacağım. Sen hiç sesini çıkarmayacaksın. Çünkü konuşmak yanlış anlaşılmaların kaynağıdır. Her gün yavaş yavaş bana daha yakına oturabilirsin. İşte Küçük Prens ile Tilki arasındaki evcilleştirme alıştırmaları böyle başlamış. Ertesi gün Küçük Prens aynı yere geldiğinde Tilki onu yine elma ağacının altında bekliyormuş. Her gün aynı saatte gelirsen daha iyi olur. Diyelim ki her gün öğleden sonra 4'te geleceksin. Ben saat 3'te mutlu olmaya başlarım. Saat ilerledikçe benim de mutluluğum artar. Saat 4 olduğunda içim içime sığmaz. Endişelenmeye başlarım. Böylece mutluluğun değerini anlarım. Ama sen herhangi bir saatte gelirsen ben kalbimi nasıl ayarlayacağımı bilemem. Özel alışkanlıklar olmalıdır. Özel alışkanlıklar ne demektir peki? Bu da çok ihmal edilen şeylerden biridir. Özel alışkanlıklar belli bir gün ya da belli bir saat bir şeyi öteki günlere ya da öteki saatlere göre hep farklı yapman demektir. Mesela ne gibi? Mesela benim avcılarımın böyle özel alışkanlıkları vardır. Her perşembe şehirdeki kızlarla dans ederler. O yüzden perşembe günleri harika bir gündür. Böylece ben de bağlara, çitlere kadar dolaşmaya gidebilirim. Eğer avcılar her zaman farklı günlerde dans etmek için kızlarla buluşsalardı, günler hep birbirine benzerdi. Benim de tatil günüm olmazdı. Günler günleri kovaladı ve Küçük Prens Tilki'yi evcilleştirdi. Ama ayrılık zamanı yaklaştığında zorlanmaya başladılar. Biliyor musun? Benim artık gitmem gerekiyor. Şimdi ağlamaya başlayacağım. İyi ama ben sana kötü bir şey yapmadım ki. Evet yapmadın. Seni evcilleştirmemi istedin durdun. Ama yine de ağlayacaksın öyle mi? Hiç şüphen olmasın. Bir kez evcilleştirildiysen ağlama tehlikesi hep yanı başında bulunur. Öyleyse bu durumda hiçbir kazancın olmadı. Yanılıyorsun. Ben başak rengini kazandım. Şimdi git. O gülleri yeniden gör. Senin çiçeğinin evrendeki tek gül olduğunu anlayacaksın. Sonra bana veda etmeye geldiğimde sana bir sır armağan edeceğim. Küçük Prens düşünceli, Tilki'nin yanından ayrılmış. Gülleri yeniden görmeye gitmiş. Merhaba. 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 Sizinle yeniden konuşmak için geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. Sizi üzmek istemiyorum ama şunu söylemeliyim. Siz benim gülüme hiç benzemiyorsunuz. Hiçbir özelliğiniz yok. Hiç kimse sizi evcilleştirmedi. Siz de hiç kimseyi evcilleştirmediniz. Siz eskiden benim tilkimin olduğu gibisiniz. O da daha önce öteki binlerce tilkiden aynıydı. Ama ben onu dost edindim ve şimdi o benim için dünyadaki tek tilki. Hepiniz çok güzelsiniz ama özür dilerim, boşsunuz. Sizin için ölünmez. Rastgele gelip geçen biri benim gülümü size benzetebilir. Ama sadece
O sadece benim için hepinizden daha önemli. Çünkü onu ben suladım. Çünkü üzerini cam fanusla ben örttüm. Çünkü üşümesin diye etrafına paravanı ben koydum. Bir iki tanesini kelebek olsunlar diye bıraktım ama bütün tırtılları ben uzaklaştırdım. Yakınmalarını, övünmelerini, zaman zaman o uzun susmalarını ben dinledim. Bu yüzden o benim gülüm. Bunları söylemek için gelmiştim. Sizi üzdüm. Özür dilerim. Şimdi tilki dostumun yanına gidiyorum. Hoşça kalın. Merhaba. Sana veda etmeye geldim dostum. Merhaba dostum. Gitmeden önce sana diyeceklerim var biliyorsun. Sana vereceğim sır aslında çok basit. Unutma. İnsan en iyi gönül gözüyle görür. İşin özü gözlere görünmez. İşin özü gözlere görünmez. Gülün için harcadığın zaman onu senin için önemli kıldı. Gülüm için harcadığım zaman onu benim için önemli kıldı. İnsanlar bu gerçeği unuttular. Ama sen unutma. Evcilleştirdiğin her şeyden sonsuza kadar sorumlusun. Gülünden sen sorumlusun. Gülümden ben sorumluyum. Küçük Prens yeniden yollara koyulmuş ve dünyayı keşfe devam etmiş. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz siz burada? Yolcuları 1000 kişilik paketler haline getiriyorum. Sonra da onları bazen sağa, bazen sola gönderiyorum. Siz kimsiniz peki? Bana demiryolu makasçısı derler. Yani anlayacağın ben makasçı. Memnun oldum hiç. Aa, bu da neydi böyle gök gürültüsü gibi? Işıklar içinde parıldadı gitti. Kulübeniz nasıl da sarsıldı. O geçen trendi. Tren ne demek peki? Odacıklar içinde insan taşıyan taşıt aracı demek. Ne kadar da aceleleri vardı. Hızla geçip gittiler. Ne arıyorlar peki? Onları götüren lokomotifteki adam bile bilmez onların ne aradığını. Gene geliyorlar. Niye geri döndüler? Bunlar aynıları değil. Bunlar aksi yönden gelenler. Yani biri gelir, biri gider. Gittikleri yerden hoşnut değiller sanırım. Oradan mı hoşnutlar, buradan mı hoşnutlar kimsecikler bilmez. Olur mu öyle şey? Aa, bak yine bu taraftan geliyorlar. Bunlar ilk geçen yolcuları mı kovalıyor? Hayır. Onlar hiçbir şeyi kovalamıyor. İçeride uyuyor ya da esneyip duruyor. Bir tek çocuklar burunlarını cama dayayıp dışarıyı seyreder. Sadece çocuklar ne aradıklarını bilir de ondan. Bütün vakitlerini bir bez bebekle geçirirler. O zaman o bebek onlar için önem kazanır. Eğer ellerinden almaya kalkarsanız ağlamaya başlarlar. Şanslı çocuklar onlar. Küçük Prens durdurak bilmiyordu. Her şeyi merak ediyor, her yeri dolaşıyordu. Merhaba, Merhaba. ne yapıyorsunuz burada? Gördüğünüz gibi bu hapları satıyorum. Bunlar ne işe yarıyor peki? Bunlardan bir tane aldığınızda bir hafta boyunca susuzluk hissetmiyorsunuz. Neden satın alıyorlar peki? İnsanlara zaman kazandırıyor. Bilir kişiler hesaplamışlar. Eğer bunlardan bir tane içerseniz bir haftada tam 55 dakika boş vaktiniz oluyormuş. 55 dakikada ne yapılabilir ki? Ne isterseniz onu yaparsınız. Benim boş 55 dakika zamanım olsa yavaş yavaş bir çeşme arar, bulur, rahatça suyumu içerdim. Küçük Prens'ten bu satıcı hikayesini dinlerken ben de son kalan suyumu içiyordum. Biliyor musun küçük dostum, yaşadıkların, anlattıkların çok hoşuma gitti. İlgiyle dinledim. Ama benim aklım uçağımda.
Onu hala onaramadım. Üstelik içecek bir damla suyum kalmadı. Ben de yavaş yavaş bir çeşme arayıp bulsam çok mutlu olurdum. Tilki dostum bir keresinde bana demişti ki Sevgili çocuğum, şu anda tilki dostundan söz etmiyoruz. nedenmiş? Çünkü su bulamazsak susuzluktan öleceğiz de ondan. Ölecek bile olsam bir insanın dostunun olması iyidir. Ben bir tilki dostumun olmasından çok mutluyum. Tamam ben de çok susadım biliyor musun? Hadi gel bir kuyu arayalım. Elimi şöyle umarsızca salladım. Şu koskoca çölde hiçbir şey bilmeden tesadüfen bir kuyuya rastlayacağımızı düşünmek düpedüz saçmalıktı. Ama küçük prense uydum. Yola koyulduk. Hiç konuşmadan saatlerce yürüdük. Güneş batmış, gece çökmüş, yıldızlar parıldamaya başlamıştı. Susuzluktan ateşim yükselmişti. Yıldızları sanki bir düştüymüşüm gibi görüyordu. Küçük prensin daha önce söylediği sözler beynimde yankılanıp duruyordu. Hatırlayıp sordum. Sen bana ben de çok susadım demiştin değil mi? Biliyor musun su yüreklere de iyi gelir. Bu söyledikleriyle ne demek istediğini anlamamıştım ama sesimi çıkarmadım. Üzerine fazla gitmemem gerektiğini biliyordum. Yorulmuştu. Oturdu. Ben de yanı başına iliştim. Görülmeyen bir çiçek yüzünden mi acaba yıldızlar bu kadar güzel? Hiç şüphen olmasın. Bak, ay ışığı kum kıvrımlarının üzerinde nasıl da oynaşıyor. Çöl ne kadar güzel. Gerçekten çok güzeldi. Çölleri hep sevmişimdir. Bir kum tepeciğine oturursun, ne bir şey görürsün ne de bir ses işitirsin. Aniden bu derin sessizliğin ortasında bir şey parıldadı. Çöl herhangi bir yerinde bir kuyu sakladığı için güzel. Birden kumdaki bu gizemli parıldamanın ne olduğunu anlayıverince çok şaşırdım. Küçücük bir çocukken eski bir evde oturuyorduk. Anlatılan bir efsanede burada bir hazinenin saklı olduğu söyleniyordu. Onun nasıl bir hazine olduğundan kimsenin haberi yoktu. Nasıl ortaya çıkartabileceğini kimse bilmiyordu. Belki de o güne kadar bu hazineyi hiç kimse aramamıştı. Ama öyle bir hazinenin varlığı evi büyülü kılıyordu. Çünkü bu ev yüreğinin ta derinlerinde bir sır saklıyordu. Sevgili küçük prens, ister bu bir ev olsun, ister yıldızlar ya da bir çöl. İçinde taşıdıkları güzelleştiriyor onu. Tilkimle aynı düşündüğün için ne kadar mutluyum bilemezsin. Küçük prens birden uykuya daldı. Onu kollarıma aldım. Yeniden yürümeye başladım. Yüreğim çarpıyordu, heyecanlanmıştım. Kırılgan bir hazine taşır gibiydim. Bana yeryüzünde bundan daha kırılgan başka bir şey yokmuş gibi geliyordu. Yüzüne vuran ay ışığında solgun alnını, kapalı gözlerini, rüzgarda uçuşan saçlarını seyrediyordum. Bütün bu gördüklerim bir kabuktan ibaret, önemli olan görünmeyen, biliyordum. Yarı aralık dudaklarında yarım bir gülümseme gördüğümde, uyumakta olan bu küçük insanda beni en çok heyecanlandıran bir çiçeğe duyduğu sadakat diye düşündüm. Onda uyurken bile bir lambanın alevi gibi bir gül görüntüsü ışıldıyordu. Bu onu daha da kırılgan kılıyordu. Lambalar çok özenle korunmalıdır yoksa küçücük bir rüzgar esse onu söndürüverir. Yürümeye devam ettim. O uyuyordu. Gün ağarırken bir koyunun yanına gelmiştim. Bu hiç de Sahra çölünde şöyle basitçe açılıvermiş bir çukura, bir kuyuya benzemiyordu. Köy kenarında yapılmış bir kuyu gibiydi. Ama etrafta ne bir ev vardı ne de bir insan. Rüya görüyordum sanki. Küçük prens uyanmış, kuyunun yanına gelmişti. Garip. Burada çıkrık, kova, ip her şey var. Ne yapıyorsun sevgili küçüğüm? Hiç. İpe dokunuyorum. Çıkrıkla oynuyorum. Çıkrık. Uzun zaman rüzgarsızlıktan uyuyakalmış bir rüzgar gülü gibi sızlanıyor sanki. Duyuyorsun değil mi? Biz onu uykusundan uyandırdık ve o şimdi şarkı söylüyor. Bu işler küçük prensi zorlayacak gibi görünüyordu. Kovayı aşağı salladım, indirdim, suya çarptı. Salladım, devirdim. Suyun dolduğunu duyuyordum. Kova ağırlaşmıştı. Çıkrık bileziğine kadar yukarı çektim. Dengede durmasını sağladım. Çıkrığın şarkısı hala kulaklarımda devam ediyordu. Kovadaki suyun üzerinde güneş oynaşıyordu. Bu suya susadım ben. Hadi ver de içeyim. O an onun ne aradığını anlamıştım. Kovayı dudaklarına doğru kaldırdım. Gözleri kapalı içmeye başladı.
Bir bayram sevinci vardı içimizde. Bu su bir besinden öte bir şeydi. Kollarımın gücünden, çıkrığın şarkısından, yıldızların altında yaptığımız yürüyüşten doğmuştu. Bu su bir armağan gibi yüreğe iyi geliyordu. Küçük bir çocukken Noel ağacının ışığında, gülümsemelerin yarattığı yumuşaklıkta aldığım armağanların ışıltısını hissediyordum şimdi. Senin buradaki insanların tek bir bahçede 5000 gül yetiştiriyor ve ne aradıklarını bilemiyorlar. Evet, bilemiyorlar. Ama bir bilseler aslında aradıkları şey bir parçacık suda, tek bir güldedir. Ama gözler göremez, yüreğinle aramayı bileceksin. Küçük Prens'ten sonra ben de sudan kana kana içtim. Kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Gün doğarken çöl bal rengiydi. Bu bal rengi beni mutlu ediyordu. Ama içimde adlandıramadığım bir sıkıntı vardı. Verdiğin sözü unutmadın değil mi? Hangi sözmüş o? Koyunum için bir ağızlık vereceğine söz vermiştin ya, unuttun mu? O çiçekten ben sorumluyum. Şimdi çizmemi ister misin? Olur. Bütün çizimlerini yanında mı taşıyorsun? Ver bakayım. Peki Baobab ağacı. senin bu baobab ağaçların daha çok lahanaya benziyor biliyor musun? Olabilir. Tilkinin kulakları da birazcık boynuza benzemiş. Baksana çok uzun olmuşlar. Haksızlık ediyorsun ama. Ben açık ya da kapalı boğa yılanlarından başka bir şey çizmesini bilmiyorum ki. Merak etme sen, çocuklar anlar. Peki öyleyse. Şimdi elimden geldiğince koyununa bir ağızlık çizeceğim. Bakalım beğenecek misin? Şöyle. Sağlam bir şey olsun. Heh. Burnuna tam şöyle otursun. Birazdan göreceksin. Bu arada bilmediğim planların var galiba. Ağızlığını verir misin? Bir dakika. Al bakalım. Nasıl olmuş? Beğendim. Her zaman olduğu gibi soruma cevap vermedin. Ne sormuştu? Benden gizlediğin planların mı var diye sormuştum. Bilmem biliyor musun? Dünyaya düşeli yarın tam 1 yıl olacak. Evet, biliyorum. Dün gece yürüdüğümüz kumlara yakın bir yerlere düşmüştü. Ne olmuş o yarı? Yüzü kızardı. Ellerini nereye koyacağını bilemedi. Bacaklarını anlamsızca salladı. Ta içime yeniden sebebini anlayamadığım bir hüzün çöktü. 8 gün önce seninle tanıştığımız sabah, sen tek başına insanların oturduğu yerlerden kilometrelerce uzaktaki bir yerde öylece dolaşıyordun. Ve sonra şu işe bak ki birden kendini 1 yıl önce dünyaya düştüğün yere dönmüş buluverdin. Küçük prensin yüzü yine kızardı. Ne yapacağını bilemiyordu. Belki yıl dönümü yüzünden dönmüşsündür. Yüzü kızardı. Terlemeye başladı. O hiçbir soruya cevap vermeyen ama her zaman söyleyecek bir şeyler bulan, kendi sorularını sıralayan çocuk şimdi susuyordu. Yüzünün kızarması, susması evet mi demek oluyordu? Neler oluyor küçüğüm? Benimle konuşmuyorsun. Biliyor musun? Ben korkuyorum. Tamam. Bak şimdi ne diyeceğim. Senin işinin başında olman gerekiyor. Makinene dönme zamanın geldi. İşlerini halletmelisin. Ben seni burada bekleyeceğim. Yarın akşam gelirsin. Durumdan hiç emin değildim. Yüreğim daralıyordu. Ama onun istediklerini yapmalıydım. Birden aklıma tilkinin söyledikleri geldi. Bir kez evcilleştirildiysen ağlama tehlikesi hep yanı başında durur. Sevgili dostlar, pilot yazar Antoine de Saint-Exupéry bir uçuş sırasında Sahra Çölü'nde inmek zorunda kalmış ve orada başka bir yıldızdan gelen Küçük Prens'le tanışmıştı. Anlattıklarından onun gezegenini, sevgili narin çiçeğini nasıl terk ettiğini öğrenmiş, uğradığı gezegenlerde karşılaştığı insanları, hayat derslerinden çıkardığı payları dinlemişti. Küçük Prens dünyada yazarın karşısına çıkmadan önce yılanla, güllerle, tilkiyle, demir yolcu ve satıcıyla tanışmış, ne çok şey öğrendiğini düşünmeye başlamıştı. Artık yıldızına ve çiçeğine geri dönme vakti gelmişti. Ama bunu tek başına başaramazdı. Yılandan yardım almak zorundaydı.
İşimi bitirdikten sonra yola çıktım. Akşamüstü oraya vardığımda uzaktan Küçük Prens'i kuyunun yanındaki yıkık duvarın üzerinde bacaklarını sallandırmış otururken gördüm. Biriyle konuşuyordu. Hatırlıyorsun değil mi? Yer tam orasıydı. Evet evet, bir yıl önce tam bugündü. Yer tam burası değil, biliyorum. Elbette kumda bıraktığım izlerin nereden başladığını sen kolaylıkla bulabilirsin ama sadece beni bekle yeter. Bu gece orada olacağım. Zehrin yeterince güçlü değil mi? Bana uzun süre acı çektirmeyeceksin umarım. Şimdi git artık, duvardan ineceğim. Onu ve duvarı daha iyi görmeye başlamıştım. Bakışlarımı duvarın dibine çevirdim, yerimden sıçradım. Zehriyle insanları 30 saniye içinde öldüren o sarı yılanlardan biri Küçük Prens'e doğru dikilmişti. Cebimden tabancamı çıkarmaya çalışırken ona doğru koştum. Yılan ayak seslerimi duydu. Kendini yavaşça kumlara bıraktı. Bir su fışkırmasının yok olması gibi hiç acele etmeden süzüldü. Hafif madeni bir ses çıkararak kayboldu. Aynı anda duvara ulaştım. Küçüğümü kollarımın arasına aldım. Küçük Prens'in yüzü bembeyazdı. Neler oluyor burada? Nedir bu hikaye? Şimdi de yılanlarla mı konuşuyorsun sen? Hep boynuna sarılı olan o altından atkıyı çözdüm. Şakaklarını ıslattım. Su içirdim. Ona bir şeyler sormaya cesaret edemiyordum. Bana korkuyla bakıyordu. Kollarını boynuma doladı. Tüfekle vurulmuş, ölmekte olan küçük bir kuşun kalp atışlarıydı bunlar. Makineni onardığın için çok mutlu oldum. Artık evine dönebilirsin. Nereden biliyorsun bunu? Bugün ben de evime dönüyorum. Ama benim orası o kadar uzak ki benim dönmem çok zor olacak. Olağan dışı bir şeylerin yaşandığını sezebiliyordum. Onu küçücük bir çocuk gibi kollarımın arasına aldım. Sanki o bir uçurumdan aşağıya düşüyordu ve ben hiçbir şey yapamıyordum. Bana verdiğin koyunun var. Bana verdiğin koyun için kasa var. Ağızlık da var. Rengi yavaş yavaş yerine geliyordu. Üşümesi geçmek üzereydi. Sen korkmuşsun küçüğüm. Bu gece daha çok korkacağım. Çaresizlik duygusuyla dona kaldım. Onun gülüşlerini bir daha hiç duyamayacak mıydım yani? Yokluğuna nasıl katlanacaktım? O benim için çöl ortasında bir vahaydı. İyi ama küçüğüm, ben senin gülüşlerine doyamadım. Bu gece tam bir yıl dolacak. Yıldızım geçen yıl düştüğüm yerin tam üzerine gelmiş olacak. Ne olur küçüğüm, bu yıldızınla buluşma, yılanla konuşma hikayesi gördüğümüz bir düş olsun. Önemli olan görünmeyendir. Öyledir. Çiçekte olduğu gibi eğer sen bir yıldızdaki çiçeği seviyorsan gece yıldızlara bakmak hoşuna gider. Bütün yıldızlar çiçek açar. Çiçek açar. Suda olduğu gibi bana içirdiğin su iple çıkrık yüzünden bir müzik gibiydi. Hatırlıyor musun ne kadar tatlıydı? Çok güzeldi. Artık yıldızlara baktığında benim orası neresi sana gösteremeyeceğim. Ama olsun, böylesi daha iyi. Yıldızım o baktığın yıldızlardan biri olacak. O yüzden bütün yıldızları seyretmek hoşuna gidecek. Hepsi senin dostun olacak. Hem ben de sana bir armağan bırakacağım. Ben senin o çok sevdiğin gülüşlerini kaybetmek istemiyorum. Kaybetmeyeceksin. Benim de armağanım sana onlar olacak. Su için olduğu gibi. Ne dememi bekliyorsun? Yıldızların her bir insan için farklı bir anlamı vardır. Sefere çıkmış denizciler için onlar bir yol göstericidir. Bazıları için onlar sadece küçücük ışıklardır. Bilim insanları için yıldızlar bir çalışma alanıdır. Şu benim iş adamım için kasadaki altındır. Ama bütün bu yıldızlar suskundur. Sesleri yoktur. Oysa senin hiç kimsenin sahip olamayacağı yıldızların olacak. Ne demek istiyorsun? Sen geceleri gökyüzüne baktığında ben onlardan birinde yaşıyor olacağım. Onlardan birinde gülüyor olacağım. O yüzden bütün yıldızlar sana gülecekler. Senin gülmesini bilen yıldızların olacak. Arkamdan kendini teselli bulmuş hissettiğin zaman, çünkü herkes bir gün kendini avunmuş hisseder, beni tanıdığın için mutlu olacaksın. Benimle birlikte gülmek isteyeceksin. Bazen geceleri sadece öylesine pencereni açacaksın ve senin gökyüzüne bakarak güldüğünü gören dostların buna şaşacaklar. Sen de onlara, evet, yıldızlar beni hep böyle güldürür diyeceksin. Senin delirdiğini düşünecekler. Onlara kötü bir oyun oynamış olacağım.
Böylece sana suskun yıldızlar yerine gülmesini bilen çıngıraklar armağan ediyorum. Bu gece biliyorsun, gelme. Seni bırakmayacağım. Sanki canım acıyor gibi görünecek. Sanki ölüyormuşum gibi görüneceğim. Böyle olacak işte. Bütün bunları görmeni istemiyorum. O yüzden gelme. Zahmete değmez. Seni yalnız bırakmayacağım. Söyledim sana, orada yılan olacak biliyorsun. Seni ısırmasını istemiyorum. Yılanlar kötü huyludur. Zevk için bile ısırabilirler. Seni bırakmayacağım. Hem ikinci defa ısırmak isteseler bile zehirlerinin olmayacağını biliyorsun sanırım. Gece geldi çattı. Yola koyulduğunu anlamadım bile. Öylesine sessizdi. Hiç gürültü çıkarmadan kalkıp gitmişti. Ben peşine düştüğümde küçük prens kararlı, hızlı hızlı adımlarla yürüyordu. Beni fark etti. Aa, gelmişsin. Elimi tuttu. Bak, sana söylemiştim. Pişman olacaksın. Üzüleceksin. Acı çekeceksin. Beni ölmüşüm gibi göreceksin. Ama bu sahiden olmayacak. Hem biliyorsun, benim orası çok uzak. O ağır bedeni oraya kadar taşıyamam. Terk edilmiş eski bir kabuk gibi burada kalacak. Terk edilmiş bir kabuk insanı üzmez değil mi? Güzelce bitecek biliyorsun. Ben de yıldızlara bakacağım. Bütün yıldızlar paslanmış çıkrıklarıyla kuyulara dönüşecekler. Bütün yıldızlar içmem için kovalarıyla su verecekler. Bundan böyle her şey daha şenlikli yaşanacak. Senin 500 milyon çıngırağın, benim de 500 milyon pınarım olacak. İşte geldik. Burası. Bırak da adımlarımı tek başıma atayım artık. Şimdi buraya oturacağım. Bekleyeceğim. Biliyorsun, çiçeğimden ben sorumluyum. Öylesine çelimsiz ki, öylesine saf ki. Bütün dünyaya karşı kendini korumak için o dört dikenine güveniyor. Ben de yanına oturuyorum. Peki, otur. Şimdi ben yavaşça kalkacağım. Sen burada kalacaksın. Ben onu biraz daha ötede bekleyeceğim. Git, istersen. Ne yapacağımı bilemiyordum. Donuk kalmıştım. Gitmesini engellemek bencillik mi olacaktı? Ne yapmalıydım? Küçük prens kararlıydı ama yine de adımlarını ağır ağır atıyordu artık. Döndü, bana baktı. Yüzünden bir gülümseme geçti. Sonra başını gökyüzüne kaldırdı. Yüzündeki gülümseme silinmemişti. Yukarıda yıldızlar parıldıyordu. Küçük prens 2 adım daha attı. Gözü yıldızlarda öylece durdu, bekledi. Topuğunun yanında sarı bir şimşek çaktı. Küçüğün bir an hareketsiz kaldı. Bağırmadı. Sonra dibinden kesilen bir ağaç gibi devrildi. Yumuşak kumların üzerinde hiçbir ses duyulmadı. Bütün bunlar tam 6 yıl önce yaşandı. Başımdan geçenleri şimdiye kadar hiç kimseye anlatmadım. Dönüşte arkadaşlarım beni sağlıklı gördükleri için çok sevindiler. Suratım asıktı, mutsuz ve durgundum. Çok üzgündüm. Ama onlara hiçbir şey belli etmedim. Çok yorgunum, dinlenmem gerek dedim onlara. Şimdi kendimi biraz yatışmış hissediyorum. Ama doğrusunu söylemek gerekirse o kadar da sakin değilim. Yüzüm pek gülmüyor. Onun yıldızına geri döndüğünü bilebiliyorum. Çünkü gün ağarırken oraya döndüğümde bedenini bulamadım. Küçük prensin ağırlığı neydi ki zaten? Şimdilerde geceleri yıldızları dinlemeyi seviyorum. Benim için 5 milyon çıngırak gibi onlar. Hemen çalmaya başlıyorlar.
Sonradan aklıma garip bir düşünce düştü. Küçük Prens için çizdiğim ağızda deri bağcıklar eklemediğimi hatırladım. Unutmuştum. Ne olmuştu acaba? Bu halde o ağızlığı koyunun burnuna takamazdı. Zaman zaman sorular sormaktan kendimi alıkoyamıyordum. Gezegende durum neydi acaba? Neler yaşanmıştı? Koyun çiçeği yemiş miydi? Sonra da kendimi inandırmaya çalışıyordum. Yo olmaz öyle şey. Küçük Prens tedbirlidir. Her şeyine özen gösterir. Sorumluluklarını bilir. Her gece çiçeğinin üzerine cam fanusu koymayı ihmal etmez. Koyununu da nasıl idare edeceğini bilir. Kasasına bir güzel yerleştirir. O zaman mutlu oluyordum. Ve gökyüzünde bütün yıldızlar bana gülüyorlar, çıngıraklar neşeyle çalıyorlardı. Bazen de karamsarlığa kapılıyor, ya Küçük Prens'in dalgınlığına gelmişse, gece cam fanusu çiçeğinin üzerine koymayı unutmuşsa, koyun gizlice kasasından ses çıkarmadan çıkar, çiçeği yer diyordun. İşte o zaman gökyüzünde bütün çıngıraklar gözyaşına dönüşüyordu. Şimdi artık benim ve sizin paylaştığımız büyülü bir sırrımız var. Benim gibi bundan böyle Küçük Prens sizin de dostunuz oldu. Onu içinizde hissediyor ve hatta seviyorsunuz. Yanılmıyorum değil mi? Onun yaşadıklarını öğrendikten sonra sizin için de evren artık hiç tanımadığımız bir koyunun herhangi bir gülü yiyip yemediğini bilmediğiniz bir yer değil. Siz de geceleri gökyüzüne yıldızlara baktığınızda kendinize sorun. Küçük Prens'in orada koyun çiçeği yemiş midir, yememiş midir? İçinizden geçirdiğiniz cevap gökyüzünü değiştirecek. Karşılığını size yıldızlar verecek. Siz de benim gibi biliyorsunuz artık. Hiçbir büyük gökyüzüne, yıldızlara baktığında aklından geçirmeyecek. Ah. Büyükler böyledirler işte. Kitabımı alırsanız orada göreceksiniz. Son çizdiğim dünyanın en güzel ve en hüzünlü manzarası. Çölü gösteren kesişen iki eğik çizgi ve gökyüzünde tek başına bir yıldız. Küçük Prens'i de gösteren önceki resimle aynı. Ama burada o yok. Size orasını daha iyi anlatabilmek için onsuz yeniden çizdim. Burası Küçük Prens'in dünyada ilk göründüğü ve sonra da yok olduğu yer. Bu manzarayı orasını tanıyasınız, aklınızda tutasınız diye çizdim. Eğer bir gün yolunuz Afrika'ya, Sahra Çölü'ne düşerse, şayet oradan geçerseniz sizden rica ediyorum. Aceleci davranmayın. Orada o yıldızın altında biraz bekleyin. Eğer yanınıza bir çocuk gelirse, size gülümserse ve onun altın rengi saçları varsa, sorduğunuz soruların hiçbirine cevap vermiyorsa, onun kim olduğunu hemen anlayacaksınız. O Küçük Prens'tir. O zaman ne olur, beni böyle derin üzüntüler içinde bırakmayın. Küçük Prens'in geri döndüğünü bana hemen haber verin sevgili dostlarım.